Merhaba arkadaşlar. Yine bir kitap sunumuyla huzurlarınızdayım. Size bugün Erich Fromm'un Türkçe'ye son çevrilen ve yayınlanan kitabı Yaşamı Hala Seviyor Muyuz? Sevginin Gücü ve Güçsüzlüğü Üzerine isimli kitabını takdim edeceğim. Beraber inceleyeceğiz inşallah. Her zamanki gibi arka kapak yazısından başlayalım. Yaşamdaki en önemli şey mutlu olmak değil, canlılıktır. Yaşamdaki en kötü şey acı çekmek değil, kayıtsızlıktır. Fromm'a göre sevgi insanın canlılığına, gelişimine, iyiliğine duyulan aktif ilgiyi kendinde barındırır. Sevgi yaşamı destekler, canlılığı, oluşu kucaklar. Ancak yalnızca sevgi yetmez. Açık bir bilinçle bu dünya için, insanlar için neyin iyi olduğunu bilmek ve bu konu gerçekleştirmek için de aktif bir yönelim içinde bulunmak gerekir. Oysa günümüzde pasif bir yaşam tarzı kişiliği dayatılıyor. Bunun yanında her şey performansa, gösteriye indirgenmiş durumda. Modern insan kendini gerçekten var kılmaktan çok sahip olunanların sahte değerleriyle eşitleyip kendini otantik ve samimi olarak hayatın merkezine koymaktan çok yüzeysel bir varoluşun gösteri nesnesi haline gelmiştir. Bunu yaratan yaşam sevgisinin bastırılıp yerine ölüm sevgisinin merkeze alınmasıdır. Biyofili, nekrofili arkadaşlar. Bunu hoca diğer kitaplarında da çok duruyor. Zaten şu motto cümle çok önemli. Hani yaşamın en önemli yaşamın amacı nedir? Çok felsefi bir soru ve filozoflar tarihten bu zaman hep bu soruyu tartışıyor ya. Hani bana en böyle içimde hissettiğim, bana en yakın gelen kendimle, karakterimle bağlantı kurabildiğim tanım bu. Yaşamın amacı mutlu olmak değil, canlı olmaktır. Hani bazı videolarda da söylüyorum ya, canlı, namuslu, onurlu, üretken bir hayat. Ne kadar param var, ne kadar statüm var, bunların hiçbir önemli değil. Önemli olan ne kadar üretme gayretinde olduğun, bir şeyler ortaya koyma, dünyayı mamur etme üzerine neler yaptığın. Fromm bu kitapta insanları şiddetin sahip olma açlığının güdümünde bir dünyanın yıkıcılığına karşı barışa, özgürlüğe, yaratıcılığa, sevgiye, oluşa ve aktif bir hayata çağırıyor. Yani ben gayet beğenmiştim zaten. Şuradan hemen Erich Fromm'un kısa CV'sinden birazcık okuyalım. Erich Fromm, Musevi kökenli, Almanya doğumlu, Amerikalı antropolog, sosyal felsefeci, tarihçi ve psikanalist. 1922'de Heidelberg'de felsefe doktorasını verip Berlin Psikanaliz Enstitüsü'nde çalışmaya başlayan Fromm, 30'lu yılların başında Almanya'dan Nazi hareketinin güçlenmesiyle birlikte önce Cenevre'ye, ardından aldığı bir davet üzerine ABD'ye göç etti. 1934-62 yılları arasında Columbia, Yale, New York gibi üniversitelerde de dersler verdi. Emekli olduktan sonra yerleştiği İsviçre'de yaşamını yitirdi. Toprağı bol olsun. Say Yayınlarından çevrilen kitapları şu arkadaşlar. Daha önce bunu başka bir yayın evi çeviriyormuş Erich Fromm'un kitaplarını ama Say Yayınlarına geçtiğinden beri bunlar yayınlanıyor. Bir 8-10 yıldır. Ve kanalımızda zaten onu da belirteyim. Erich Fromm'a özel bir oynatma listemiz var arkadaşlar. Hani ilk defa kanala bu videoyla geliyorsanız ve Erich Fromm beğeniyorsanız, daha önceden bir aşinalığınız varsa muhakkak kanaldaki oynatma listesine bakın. Orada şuradaki bütün kitapların incelemesi değil ama kendimce yaptığım tasnifler var. Hani hangisi neyden bahsediyor gibi kısa bir bahsediyorum ve hangisi hangisiyle okunursa çapraz okumaya dair şey veriyorum, tavsiyeler veriyorum. Bunların hepsi orada var. Bakmanızı tavsiye ederim. Editörün ön sözü güçsüzlük duygu üzerine, makalenin özgün dili Almanca, diğer makaleler İngilizceden çevrilmiştir. Tamam. Say Yayınları 1. baskı 2024. İçinde birkaç tane makale var arkadaşlar. Yaşamı hala seviyor muyuz? Modern insanın ahlaki sorumluluğu, bencillik ve kendini sevme, yaratıcı tutum, yaşama isteği, güçsüzlük duygusu üzerine, garanti edilen gelirin psikolojik boyutları, bolluğun psikolojik ve tinsel sorunları, vita activa yani aktif yaşam. Sonra kaynakçılar geliyor. Pazarlanan insan, Bauman ve Han diye not düşmüşüm. Fromm'a göre alıntılar yapıyorum arkadaşlar. Bazı yerlerde hani onu da söyleyeyim, kanala yine dediğim gibi ilk defa bu videoyla geldiyseniz önce alıntıyı okuyorum. Eğer alıntı böyle gayet sarih ve net bir şekilde kendi derdini anlatıyorsa hiçbir açıklama yapmıyorum. Alıntıları okuyarak gidiyorum. Ama bazı yerlerde ben de katılıyorum, açıklıyorum, örnek veriyorum, kendi yorumumu katıyorum falan.
Bir yudum kahve içtim. Fromm'a göre 1950'lerde yaşamı sevme ve kendini canlı hissetme yeteneklerini giderek kısıtlayan bir gelişmenin önü çoktan açılmıştı. Endüstriyel üretim, seri üretilen ürünler için satış stratejisinin daha belirleyici olduğu bir pazar ekonomisine yol açtı. Pazarlamanın her şeye hakim olduğu bu süreç birçok insan tarafından o kadar içselleştirildi ki insanlar kendi kişiliklerini de başarılı bir şekilde pazarlanması gereken bir ürün gibi görmeye başladılar. Artık bir insanın kim olduğu ve hangi kişisel özelliklere sahip olduğu önemli değildir. İlgi çekici olan bir insanın kendini hangi yetenekler ve kişilik özellikleri için eğitebileceğidir. Örneğin her zaman arkadaş canlısı, göreve hazır, müşteri odaklı ve kıymeti bilen bir insan olabilmek gibi. Artık önemli olan insanın kendini canlı hissedip hissetmediği değil, kendini canlı bir şekilde sunup sunamadığıdır. Önemli olan olmak değil, sergilenen performanstır. Çok güzeldi. Yazarın Sahip Olmak ya da Olmak kitabını mutlaka okuyun Erich Fromm'un. Ayrıca buraya düştüm. Hani pazarlanan insanla ilgili de Bauman, Bachulhan, Richard Sennett ve şeye bakabilirsiniz. Bir kişi daha aklıma gelir. Çok güzel bir girişti. Fromm'a göre insanların çoğu artık yaşamı ve canlı olan şeyleri sevmiyor. Bilinçsizce giderek yıkıcı ve cansız olana nekrofili yani ölüm severlik buna ilgi duymaya başlıyor. Nükleer imha tehdidi karşısında bu kadar çok insanın pasif kalmasının yaşama karşı bir kayıtsızlığın ve yıkıcı olana karşı bilinçsiz bir çekimin göstergesi olabileceği fikri Fromm için de son derece rahatsız edici ve korkutucuydu. Bu arada rahmetlinin hayatını sürdüğü dönem 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, nükleer füze krizi arkadaşlar. Hani yazarı daha önce de söylemişimdir zaten. O döneminden bağımsız değerlendirilemez. Yani yazdıklarını okurken, dünyaya bakışını algılarken bulunduğu ortamı da birazcık tahayyül etmek gerekiyor. Yaşamı hala seviyor muyuz? Hadi bakalım, seviyor musun? Yaşam sevgisi nedir diye derkenar düşmüşüm. Yaşam sevgisinden söz ediyorsak öncelikle yaşam kavramı konusunda birbirimizi daha iyi anlamaya çalışmalıyız. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, yani bir konuyla ilgili biriyle tartışmadan önce kelimelerin ikinizin içinde aşağı yukarı aynı manaya geliyor olması gerekiyor. Ne demek bu? Şimdi örnek veriyorum. Normalde çok basit düzeyde somut gerçeklikleri imgeleyen kelimelerde sıkıntı yaşamayız. Örnek veriyorum. Hani birine elma dediğinde, armut dediğinde aşağı yukarı aynı şey gelir. Hani eğer bir insan Amasyalıysa ve sürekli Amasya elması gördüyse, elma dediğinde senin ona gözünde bir Amasya elması canlanırken daha başka bir tür elmanın olduğu yerde birine elma dediğinde o elma gelir. Ama aşağı yukarı cins olarak, hani tür olarak değilse de cins olarak elma gelir. Ama özellikle sevgi, aşk, nefret, böyle soyut kelimeler insanların zihninde aynı imgelemi yaratmayabilir. Aynı hissi vermeyebilir. Yine örnek vereyim. Yani çok fazla babasıyla iyi ilişkiler geliştirmiş, annesiyle iyi ilişkiler geliştirmiş, ailesiyle olan ilişkileri daima aşağı yukarı güzel olan bir insana aile dediğinde, baba dediğinde, anne dediğinde, aile sevgisi dediğinde, yani bu imajlar, o kelimeler o insana başka bir şey ifade eder. Ama bunları menfi ya da nötr şekilde yaşamış insanlara bilgi olarak bilir. Çünkü bir yaşa geldiyse aile nedir, sevgi nedir, aşağı yukarı bir fikri başka analojilerle, başka bağlantılar kurarak vardır ama sizin anladığınızı anlamayabilir. O sebepten yaşam sevgisinden söz ediyorsak öncelikle yaşam kavramı dediğin şey ne? Gerçekten hangi konuyu tanıştırırsanız tanışın önce o kelime üzerinde mutabık kaldığınızdan emin olmanız gerekiyor. Çünkü ben şeyi çok fark ediyorum. Kısır döngü tartışmalarda siz de bir durum bakın. Yani bir saattir aynı şeyi tartıştığınızı gördüğünüz an, onu bir fark ettiğiniz bir an oluyor. O an bir durun. Yani o anda konunun sebep, sonuç, gelişme, hani ne derler ona? Hani giriş, gelişme, sonuç gibi ya da sebep sonuç gibi bağlamlarına bakmadan önce şeyi bir anlamaya çalışın. Ya ben bir şey diyorum ama bu karşı tarafa ne şekilde gidiyor? Ne kadarını benim zihnimde, benim kelimelerimle ifade etmeye gayret ettiğim kadar anlıyor? Bunu bir düşünün. Ondan sonra kelime kelime, yapı söküm gibi gidin. Hani açıklaya açıklaya. Yaşam her zaman birleşme ve bütünleşme eğilimindedir.
Başka bir deyişle yaşam zorunlu olan sürekli bir büyüme ve değişim sürecidir. Gerçekten de büyüme ve değişim sona erdiğinde ölüm vardır. Statikleşmek ölümdür. Statik olmak ölümdür. Yaşam her zaman bir süreçtir. Bir değişim ve gelişim sürecidir. Aynı zamanda canlının bedensel ve yaşamsal güçlerinin toplamı olan yapısı ve doğduğu ortam arasında gerçekleşen sürekli bir etkileşim sürecidir. Bir elma ağacı hiçbir zaman bir kiraz ağacına dönüşemez. Her bir ağaç kendi yapısal yeteneğine ve yaşadığı ortama bağlı olarak daha güzel ya da daha çirkin bir ağaca dönüşebilir. Ama cins değiştiremez. Hani böyle daha iyiye döner ama şeyi değiştiremez, fıtratını değiştiremez. Yaşamın kontrolsüzce ve öngörülemez bir şekilde değil, yapısal bir kalıba göre büyüdüğünü söylemek, geniş anlamda canlı bir varlığın bireysel yönlerinin öngörülebilir olduğu anlamına gelmez. Öngörülebilirdir ama değildir. Herhangi bir canlının ne yapacağını genel hatlarıyla çok az biliriz. Ancak yaşam sürprizlerle doludur. Cansız maddenin sergilediği düzene kıyasla düzensizdir. Çünkü cansız statiktir, durur. Bıraktığın yerde durur. Ama canlı her an hareket halindedir ve her hareket yeni ihtimallere gebedir. Düzen arzusu çok güçlüyse yaşamı kontrol etmek için onu düzenli kalıplara sokmaya çalışabilir ve yaşamı kontrol edemeyeceğini anladığında yaşadığı hayal kırıklığı ve öfkeyle sonunda yaşamı boğmaya ve öldürmeye çalışabilir. Bu insan kontrol etme dürtüsüne yenik düştüğü için yaşamdan nefret eden bir insana dönüşmüştür. Bence çok güzel ifade etmiş. Genelde yaşam seven insanlar hareketi, bereketi, özgürlüğü, serbestliği savunurken dikkat edin nerede böyle bir düzen, kalıplara sokma, tek tipçi yapma. Hani vardı ya o Nazilerin her şey tek ideoloji falan gibi. Tek tipçi yapma durumları genelde statikleştirme, öldürme ve kontrol etmeyle bağlantılı diyor yazarımız. Kontrol etme ihtiyacını saplantı haline getirmiş bu insanlar iyi kalpli veya zalim olabilirler. Bak iyi kalpli veya zalim olabilirler. Birazdan herhalde o anne, baba, başka sevgi örneklerini açıklayacak. Çok güzel anlatıyor. Yani mesele sadece kötüler yapar değil. İyi kalpli ve zalim olabilirler. Ama onun iyi anladığından bizim iyi anladığımız ne gibi. Ancak bir koşul her zaman gerçekleşmelidir. İlgilendikleri şey kontrol edilebilir olmalıdır. Bu kontrol ihtiyacı belli bir noktaya ulaştığında psikiyatrist böyle bir kişinin obsesif kompulsif bozukluktan ve sadizmden muzdarip olduğunu söyler. Oraya not düşmüşüm. Kontrol çılgını bir anne veya bir diktatör iyi ya da kötü. Yani kontrol çılgını bir anne seni sevdiğim için böyle yapıyorum demesiyle bir diktatörün hepiniz şöyle olacaksınız demesi aslında aynı kontrol dürtüsünden ve o şeyden elden kaçma korkusundan geliyor. Buraya not düşmüşüm nasıl sevilir. Bu da bizi ister yaşama duyulan sevgi olsun ister insanda bir hayvana bir çiçeğe duyulan sevgi olsun sevgiye özgü bir ilkeye getiriyor. Yalnızca sevgim yeterli ve sevilen şeyin ihtiyaçlarına ve doğasına uygunsa sevebilirim. Sevmek çok enteresan. Yalnızca sevmek yetmez. Başka bir canlı için en iyisini istemek yetmez. Bitkinin, hayvanın, çocuğun, erkeğin veya kadının neye ihtiyacı olduğunu bilmediğim sürece ve en iyisi kavramından kontrol etme isteğimden vazgeçmediğim sürece sevgim yıkıcı olur, ölüm öpücüğüne dönüşür. Ellerinden geleni değil, gerekeni yap. Bu da rahmetli Alev Alatlı'nın bir lafıdır arkadaşlar. Hani genelde bizim insanımız elinden geleni yaptım, elimden geleni yaptım, her şeyi yaptım. Genelde bu şeydir zaten. Hani o sömürücü, pasif agresif sömürücü manipülasyon yapan, duygusal manipülasyon yapan insanlardır. Hani bir kız bir adamı terk eder, kız ya da adam fark etmez. Mağdur olduğunu düşünen taraf şey der. Senin için her şeyi yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Hemen bir ağlar. Elimden geleni yaptım. Yani elinden geleni yaptın ama gerekeni yapmadın mesela. Alev Alatlı onu çok söyler yani. Elinden geleni yapma, gerekeni yap. Ne eksik ne fazla. Bu da öyle hani en iyisini istemek yetmez. Hani ben senin için en iyisini bilirim meselesi biraz şey. Güç versus sevgi demişim. Kontrol etmekle güç kullanma arasında yalnızca küçük bir adım vardır. Birincisi için doğru olan ikincisi için de aynı derecede doğrudur. Sevgiye güç bağdaştırılamaz çelişkilerdir. Ve belki de insan davranışında sevgi ve güç arasındaki kutuplaşmadan daha temel bir kutuplaşma yoktur.
Güçten söz ettiğimde aklınıza hemen şiddet, saldırganlık, saldırı ve savaş gelmemelidir. Bunlar gücün önemli belirtileridir. Ancak güç ilkesiyle aynı şey değildir. Güç ilkesi çoğu insan için öylesine doğal ve aşikardır ki onun belli bir ilke olduğunu ve yalnızca insan doğasının bir parçası olmadığını fark edemezler bile. Güç ilkesi çoğu zaman bir sorunun en uygun ve en basit çözümü gibi görünür. Söz dinlemeyen bir çocuğun annesi olduğunuzu düşünün. Johnny'yi bir şeyi yapması için zorlamaktan daha iyi ve hızlı sonuç verecek bir şey var mıdır? Güç sizde ve Johnny size boyun eğmek zorunda. Bu gücünüzü neden kullanmayasınız? İşte bu dürtüye hakim olmak gerçek insan olmakla alakalı bir şey arkadaşlar. Hani gücün var. İstediğini kontrol edebilirsin. Belki en iyisini, doğrusunu da gerçekten sen biliyorsun. Ama mevzu o işte. Hani gerçek demokrasi, gerçek özgürlük, gerçek insan hakları. Bugün bizim hani aslında soyut bir kavram olarak peşinden düştüğümüz her şeyin özü aslında hiçbirimize yaramıyor. Hani özellikle çevremde gördüğümü söyleyeyim. Hani bizim insanımız genelde doğru, belli bir yaşam standardını kesinlikle hak ediyor. Bunun için çabalıyor. Ben de buna katılıyorum ama genel gördüğüm ülke genelinde hani tarafkirlik tutmadan, o taraf bu taraf tutmadan söylüyorum. Aslında kimse gerçek bir özgürlük, gerçek bir demokrasi istiyor mu ben emin değilim. Herkes bir şekilde kendi istediği olsun istiyor. Hani kendi istediği olsunu böyle bir garip şekilde insan hakları, demokrasi, özgürlükle bağdaştırıyor ama gerçekten özgürlük, gerçekten demokrasiye saygı, gerçekten demokrat olma meselesi hani o gücü eline aldığında ne yapacaksın? Ya da bir ortada bir şey var. Gerçekten doğrusunu sen biliyorsun belki ama o doğrusunu karşı toplum mutabık değil gibi. Onlara teslim olabilecek misin? Onlara o zaman saygı duyabilecek misin? Hani bu iyidir, doğrudur, yanlıştır normatif olarak demiyorum arkadaşlar. Zaten olayın olduğu gibi alınca bu sefer de Batı'da bunu yapıyorlar. Çünkü Batı'da ilim adamları demokrasiyi gerçekten olduğu gibi anlıyorlar ve böyle yapınca bazı sorunlar görüyorlar. İşte demokrasi her zaman şey getirir mi, fayda getirir mi falan tartışıyorlar ya da demokrasinin açıklarını tartışıyorlar. Ama bizim ülkemizde bunlar olduğu gibi alınmadan kullanılıyor ve hiçbir zaman aslında gerçek demokrasinin gerçek açıklarını tartışmaya fırsat olmuyor. Hani dediğim gibi çok basit bir örnek. Bir doğru var. Gerçekten de sen biliyorsun. Faydalısını da sen biliyorsun. Ama toplumun geneli onu kabul etmiyor. O doğruyu kabul etmiyor. Ve o yanlışı tercih ediyor. O yanlışı tercih ettikleri yerde senin pozisyonun ne? Hani ve özellikle de güç sendeyse senin pozisyonun ne? Güç sende, toplumun çoğunluğu, çok kahir ekseriyeti bir şey istiyor ve sen ona yanlış olduğu için o gücü kullanacak mısın? Hani işte bunlar demokrasi teorisinin girift kavramsal tartışmalar arkadaşlar. Ama genel olarak söylüyorum basit düzeyde bile bizim ülkemizde demokrat ya da demokrat insan ya da demokrasiyi anlayan insan çok görmüyorum ben. Kişiler arası ilişkilerde güç kullanımını hafifleten şey yasalardır. Ancak hukuk güce karşı yalnızca askeri korumayı temsil eder. Çoğu kişisel ilişkide etkili bir şekilde müdahil olamaz. Ergenlik çağındaki oğlunun harçlığını keserek istediği mesleği seçmesini engelleyen bir baba, gözyaşlarını ve oğlunun fedakarlığını kullanarak onu seçtiği kızla evlenmekten vazgeçirmeye çalışan bir anne güç kullanmaktadır. Çalışanını işten çıkarmakla tehdit eden bir işveren, öğrencinin kendi görüşlerini kabul etmeleri için ısrarcı olan ve bunu yapmadıkları takdirde onlara düşük not veren bir öğretmen, hepsi bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde güç kullanmaktadır. Bilinçli ve bilinçsiz güç kullanımı gerçekten önemli. Güç kullanan insanlar üzerinde yarattığı yan etki de aynı derecede tehlikelidir. Hani sadece gücü kullandığın insana bir zararı yoktur arkadaşlar. Güç öyle bir şeydir ki iki taraflıdır. Hani kullandığın oranda sana ve karşı tarafa başta ama sana da bir dönüşü olur. Güç zehirlenmesi dedikleri bir şey var ya, işte o zehirlenme bu kullananın da yan etkisi oluyor. Güç kullanan insanlar üzerinde yarattığı yan etki de aynı derecede tehlikedir. Güç kullanan insan kısa sürede elindeki gücü, yani servet olabilir, mevki, prestij, tanklar, bombalar, yani güç olarak ne anlıyorsanız, kendi kişiliğinin gücüyle karıştırmaya başlar. Kendini, aklını, sevgisini, canlılığını güçlendirmeye çalışmaz. Ama tüm enerjisini sahip olduğu gücü daha da arttırmak için harcar. Gücün kişilik bozukluğu. Hani gücün sebep olduğu kişilik bozukluğu bu arkadaşlar. Çok güzel. Normalde bir insan gerçekten verimli, üretken, hocanın dediği gibi canlı, yani biyofil, canlılık sever bir insan hayatın özü olan o canlılığı yapmak için ne yapar? Aslında karakterine yatırım yapar.
Yani kendini düzeltmeye çalışır. Ama gücü kullanmaya alışan insan ilk önce o gücü kendi varlığıyla bir zannediyor. Ondan sonra varlığının özünü güçlendirmektense elindeki cansız nesneleri, dikkat edin, bu güç dediği şey hocanın baştan canlı cansız ayrımını yaparken kullandığı şey cansız nesneler. Yani insanın kullanımında olan şeyler, özünde olan şeyler değil. Ve insan o özünde olmayan cansız nesneleri güç verdiği için, kendinin özü zannettiği için ve kendi özünü güçlendirmektense onları daha fazla yığmak, onları daha fazla biriktirmek ve güçlenmek adına kullandığı yerde gitgide aslında cansız yığınlardan oluşuyor. Ve bütün bunlar günü gelip kaybolduğunda birden varlık bunalımına düşüyor. Sevginin yaşamı güç kullanım yaklaşımının tam tersidir. Sevgi anlamaya, ikna etmeye ve harekete geçirmeye çalışır. Mesela bu da çok önemli. Hani sevgi olunca asla zıt düşünce, tartışma yoktur gibi bir anlam anlaşılmasın. Sevgi anlamaya ve ikna etmeye, yani birini ikna ederek geçirmeye, harekete geçirmeye çalışır. Bunu yaparak seven kişinin sürekli olarak bir dönüşüm içinde olması sağlanır. Sevgi nedir? Sevgi her zaman sevdiğimiz şeyin gelişmesi ve canlılığı için duyduğumuz aktif bir kaygıdır. Aktif bir kaygı, bak arkadaşlar. Destekleyici bir kaygı. Başka türlü olamaz. Çünkü yaşamın kendisi bir oluş, birleşme ve bütünleşme süreci olduğundan canlı olan her şeye duyulan sevgi de bu gelişimin devamı için duyulan tutkulu bir arzu olmalıdır. Yaşamın amacı. Öncelikle bizi sonuçlara götüren süreçten çok sonuçlarla ilgileniyoruz. Bu sonuçlar sanayi alanında makineler ve aygıtlar tarafından gerçekleştiriliyor ve artık öyle bir noktaya ulaştık ki kendimizi de makine olarak görüyor, hızlı sonuçlar bekliyor ve arzu edilen etkiyi yaratan aygıtlar arıyoruz. Ama biz makine değiliz. Yaşam bir amaca hizmet eden bir araç değildir. Kendi içinde bir amaçtır. Eğer ki bu çok önemli bir niteliktir, yaşamı seviyorsak değişim, gelişim, her zaman daha bilinçli olma süreci olan yaşama süreci herhangi bir mekanik başarıdan veya sonuçtan daha önemlidir. Yani Erik Fromm abi hiç şeye benzemiyor. Bu günümüz şeyleri var ya hani guruları, öyle satacağım, böyle pazarlayacağım. Hiç öyle şeyler yok. O çok hoşuma gidiyor. Yani yalandan size yaşam koçları şöyle başaracaksın, böyle yapacaksın, çalışacaksın falan diyor ya. Aslında hepsinin ne kadar boş olduğunu gösteriyor. Başka bir insana duyulan sevgi ve yaşam sevgisi çabucak elde edilebilecek şeyler değildir. Seks böyle bir şeydir, evet, ama sevgi böyle bir şey değildir. Sevgi dinginlikten zevk almayı, yapmak, sahip olmak veya kullanmak yerine olmaktan keyif alabilmek gerekir. Olmak veya sahip olmak diye diğer kitabına atıf yapmışım. Mutlaka bakın. Yaşamı sevmeyi zorlaştıran bir diğer unsur da şeylere, nesnelere karşı artan ve asla doymak bilmeyen iştahımızdır. Şeylerin insanlara hizmet edebileceği ve etmesi gerektiği doğrudur. Ancak araç olarak kalmak yerine amaç haline gelirlerse insanın yaşama olan ilgisini ve sevgisini azaltma ve onu makinenin bir eklentisi, bir şey haline getirme eğiliminde olurlar. Yaşamı sevmenin önündeki bir diğer engel de aktivitelerimizin bürokratikleşmesidir. Makineleşmeye götürüyor demişim arkadaşlar, bürokratikleşme. Demir Kafes'ti galiba. Bir abinin o şeyi vardı da. Çözüm tavsiyesi ama katılmıyorum. Fazla naif, süreç içeriye dahildir. Buraya not düşmüşüm. Hocaya eleştiri. Bu noktada tüm bunları değiştirmek için ne yapabiliriz diye sorabilirsiniz. Yaşamı yeniden sevmek için seri üretim sistemimizden, teknolojik başarılarımızdan vazgeçmek mi gerekiyor? Ben öyle düşünmüyorum. Gerekli olan şey tehlikenin farkında olmak, maddi şeyleri yerlerine koymak ve kendimizi şeylere ve onların kendi çıkarları için kullananlara dönüşmeyi bırakmaktır. Gerçekten çok naif. Hani burada özellikle süreç içeriye dahildir dediğim, sen bir yandan teknolojinin bütün ürünlerini kullan ama o tüketim çılgınlığında olma. O makinelerin bütün mekanik hareketlerine, pratik faydalarına alış ama makineleşme. Yani olayın tarafını kaçırıyor hoca. Öbür tarafta demiş hani güç kullanana hem kullandığı kişiye hem kendine zarar verir. İki yönlü düşünmüş ama bunu çok naif buldum. Çünkü biz şu anda şeyin farkında değiliz arkadaşlar ama
bizim insanların düşünce yapısını motor fonksiyonları da çok etkiler. Yani bununla ilgili birkaç bir şey okumuştum ama şimdi tam referans veremeyeceğim, kusura bakmayın. İnsanın zihni yapısı, mesela hani bir söz vardır ya, düşündüklerine dikkat et, işte söylediklerin olur, söylediklerine dikkat et, karakterin olur gibi böyle çok havalı bir cümle var ya. Orada sadece söz ve düşünceyle ilgili gidiyor ama hareketler, mekanik hareketler de insanın karakterini etkiler. Hani sen sürekli elinle bir şey üreten bir insansan, bir alet yapıyorsan mesela ve aleti başından sona kendin yapıyorsan, zihnindeki nöral hız, çalışma farklıyken, çok basit tuşlara basarken nöral bağlar daha farklı, daha basit oluyor. Ve senin yaptığın hareketler bir süre sonra çevrene algılamana, ulaşım dürtülerine de, mesela sen şöyle bir dünyaya doğduysan, bir yerden bir yere araçlar var, hızlı bir şeyler var ve sen belli kilometreleri belli hızla almaya alıştıysan, içine doğduğun dünyada hiçbir araç yoksa ve bir yerlerden bir yerlere yürüme hızıyla gidiyorsan, mesafe algın ister istemez değişir. Mesafe algısı değişen insanın zamanı taksim etme algısı da değişir. Yani senin bir buluşmaya giderken kafanda otomatikman ya 15 dakikaya oradayım dediğin yer, aslında daha önce çok fazla pratik yaptığın ulaşım yollarınla alakalıdır ve büyük ihtimal yürüyerek o 15 dakika demiyorsun, bir yerden bir yere bir araçla bir şeyle 15 dakika diyorsun. Ama aynı şekilde hiç o araçlara sahip olmamış bir kişi için 15 dakika sana ifade ettiği 15 dakika değildir. Ve sana ifade ettiği 15 dakika o kişiye ifade ettiği 15 dakika olmayınca, o kişinin zamanı verimli kullanma, değerlendirme algısı da seninle aynı değildir. Ne kadar makine kullanırsan ister istemez, burada zaman üzerinden verdim ama hareket üzerinden de olabilir. Makineler insanı çok böyle pasif, daha oturan, masa başı, daha böyle tembel hale getirirken, makinesiz hayatlar daha fazla aktif olmayı gerektirir. Daha canlı bir hayatı gerektirir. Haliyle hem makineleri hayatında bu kadar aktif tut, hem de canlı olmaya devam et. Bu çok şey değil bence. Çok naif geldi, öyle söyleyeyim. Önemli diye not düşmüşüm. Yaşamdaki en önemli şey mutlu olmak değil, canlılıktır. Yaşamdaki en kötü şey acı çekmek değil, kayıtsızlıktır. Acı da bir canlılık ifadesidir çünkü arkadaşlar. Komando kurslarında ya da bu tarz askeri eğitimlerde bunu muhakkak öğretirler. Yani o tarz eğitimlerde önemli olan senin diri kalmandır. Acı çekmen ya da mutlu olman zaten beklenmiyor da, acı çekmen ya da konfor alanında olman değil. Hani konfor alanında olmamandır. Çünkü uyanık olman lazım. Daima tetikte olman lazım. Bazen tetikte olmak için zayıf yerlerine çimdik atarsın. Mesela hafif böyle kendine karıncalandıracaksın, uyarıcı şeyler yaparsın. Çünkü en büyük tehlike uyuşukluktur. Uyuşukluk aynı hocanın aslında bir metafor olabilir. Ölümle eştir yani. Bir not daha: acı çekersek acının nedenlerini durdurmaya çalışabiliriz. Hiçbir şey hissetmezsek felç oluruz. İnsanlık tarihindeki acı şimdiye kadar hep bir değişimin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Peki ilk defa kayıtsızlık insanın kaderini değiştirmeye yeteneğini yok etmeli midir? Gerçekten çok güzeldi. Modern insanın ahlaki sorumluluğu. Çoğu sosyal bilimci arasındaki genel varsayım, değer ve normların genel, nesnel ve evrensel geçerliliğe sahip olmadığı yönündedir. Modern insanın ahlaki sorunu hakkında konuştuğunda sanki bu ülkeye katılıyormuşum gibi gelebilir. Katılmıyorum ve bunun altını çizmek istiyorum. Aksine binlerce yıl önce insan ırkının tüm ruhani liderlerinin birbiriyle hiçbir temasları olmamasına rağmen kabul ettikleri ve oldukça dikkat çekici yaşam için bazı temel normlar ve değerler olduğuna inanıyorum. Yani bunu da bir tık naif buldum hocada. Çünkü gerçekten ortak noktalar mı bulmak önemli, ki ortak nokta olay insansa illa bulunur. Ama burada önemli olan ortak temaslar bulmak mı, ortak noktalar bulmak mı, ortak olmayan noktaların çokluğu mu? Ve ortak olmayanların çokluğunun ortakları nasıl boğduğu mu? Birazdan örnek üzerinden anlatacağım. İnsan doğanın ucubesidir. Kendinin farkında olan tek hayvandır. Doğanın içinde olan ve aynı zamanda doğayı aşan tek canlıdır. İnsan kendinin, geçmişinin ve geleceğinin farkındadır. İnsan hayvanların içgüdüleriyle yaşadığı gibi içgüdüleriyle yaşamamıştır. Doğadan büyük ölçüde koparılmıştır. Belki aklımdan geçeni açıklamak için tek bir örnek verebilirim. İnsan diğer insanlarla ve doğayla bağlantılı olmak zorundadır. Hiçbir bağlantısı olmayan insan değildir. Aslında bu deliliğin bir tanımıdır. Hiçbir bağlantısı olmayan insan çeşitli şekillerde ilişki kurabilir.
Başkalarına boyun eğerek, başkaları üzerinde güç sahibi olarak, başkalarına karşı pazarlama yönelimi olarak adlandırabileceğimiz pazardaki ürünlerin takası gibi sürekli gerçekleşen bir takas şeklinde bir bağlantı, bir ilişki kurabilir. Ve insan sevgi aracılığıyla da bağlantı kurabilir. Bağlantıların şekli ve durumu da önemli burada. Onu da not düşeyim. Boyun eğerek veya güç sahibi olarak sevebilirsiniz. Ama hem siz hem de üzerinde güç sahibi olduğunuz veya boyun eğdiğiniz kişi bütünlüğünüzü yitirirsiniz. Her ikiniz de temel bir insan niteliği olan bağımsızlığınızı kaybedersiniz. Sevgide ise hem bağlantı hem de bütünlük korunur. 19. yüzyılın ahlak sorunları bölümündeyiz arkadaşlar. Uzun alıntılar var. 19. yüzyılın kötülükleri nelerdi? Her şeyden önce otoriterlik, körü körüne itaat talebi, çocuklar, kadınlar, işçiler. Hepsinin otoriteye körü körüne düşünmeden, soru sormadan itaat etmesi gerekiyordu ve itaatsizlik bir günahtı. Kötülüklerin ikincisi sömürüydü. Kaba sömürü, vicdanı rahat ve oldukça saygın beyefendilerin veya hanımefendilerin köle ticareti yapmış olabilmeleri. Aslında köle ticareti 19. yüzyılda değil, biraz daha önceydi. Bu insanların Kongo'daki siyahileri acımasızca sömürebilmeleri. Bunun köle ticaretinden de bir farkı yoktur. Ya da çocukları fabrikada acımasızca sömürebilmeleri bize oldukça şaşırtıcı geliyor. 19. yüzyılın üçüncü kötülüğü cinsiyetler ve ırklar arasındaki eşitsizliktir. Bu eşitsizliğin sağlam temellere dayandığı Tanrı'nın sözü olduğu inancı vardı ve Tanrı'nın sözü ile insanlar arasındaki bu tür eşitsizlikler arasındaki bariz çelişkilere karşı tam bir kayıtsızlık hakimdi. Dördüncü kötülük, cimrilik ve istifçilik. Tasarruf yapmak 19. yüzyılın orta sınıfının en büyük erdemiydi. İstifçilik yaparak, tasarruf ederek, biriktirerek, harcama yapmayarak zengin olursunuz. Bu o zamanlar büyük bir erdemdi. Bugün ise bir erdem değildir. Son olarak 19. yüzyılın ben merkezci bireyciliği olarak adlandırabileceğimiz kötülük. Freud'un çalışmalarında bir örnek verebilirim. Freud, komşunu kendin gibi seveceksin öğüdü hakkında şöyle diyor. Bu ne saçmalık? Komşumu nasıl sevebilirim? Etrafa saçabileceğim bir sevgim yok. Ailemi sevmek zorundayım. Bu tamamen saçmalık gibi. Sonracığıma şimdi 19. yüzyılın kötülüklerinin ne hale geldiğine bakalım. Hani bu kötülükler günümüzde neye dönüşmüş arkadaşlar? 19. yüzyılın kötülükleri nelermiş? İşte körü körüne itaat, sömürü, cinsiyet ve ırklar arası eşitsizlik, cimrilik ve istifçilik ve bireycilik, aşırı bireycilik, ben merkezcilik. Bu 4-5 tanesi. Günümüzde 19. yüzyıldaki anlamda bir otoriteye sahip değiliz. 19. yüzyıl otoritesi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın bazı bölgelerinde neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. Korkan biri varsa bu çok basit bir nedenden ötürü ebeveynlerinden korkan çocuklar değil, çocuklarından korkan ebeveynlerdir. Günümüzdeki genel varsayım en yenisinin en iyisi olduğudur. Çocuklar her zaman daha yenidir ve yeni şeyler hakkında ebeveynlerinden daha fazla bilgi sahibidir. Bu nedenle ebeveynler onlardan öğrenmek zorundadır. Bak gördünüz değil mi? Hani büyükler her zaman en iyisini bilir falan değil. Bilmenin meselesi neyin daha iyi olduğunu bilmekle alakalı. Senin klasik dönemde daima kanunu kadim daha eskiyi bilmenin bilgelik olduğu bir dönemde ihtiyarlara hürmet, onların bilgisine başvurma gayet mantıklı ve toplumda bir söz sahibi olur. Yani toplumda yer ederken bu düşünce şu anda öyle bir yerde değiliz. Daima daha iyinin, yeninin iyi olduğu algılandığı bir toplumda eski ihtiyarlar ister istemez bilmiyor görünüyor. Ama toplumdaki ihtiyarlar da eskiye özeniyor. Eskiden böyleydi diyor. Yani onların durumu tam şey gibi. Hani öğretmenlerle ilgili bir arketip gelişti şimdi. İşte zamanında öğretmenlerin kıymetli olduğu çağda öğrencilerin kıymetli olduğu çağda öğretmen oldular gibi böyle bir lafları var ya onların. Aynı şekilde. Yaşlıların kıymetli olduğu zaman da çocukların kıymetli olduğu zaman da yaşlı olan bugünkü yaşlı nesil bunu kaldıramıyor işte. Hani her şey bana sorulsun diyor. Çünkü biz diyor sorardık diyor. Biz diyor yaşlıların otorite sahibi olduğu bir dünyanın da geldik diyor. Biz diyor o zamanki yaşlıların otoritesine çocuk olarak saygı duyduk. Sıra bize geldi. Niye bize duyulmuyor diyor. Adamların aslında öfkesi bu. Ben bazı şeyleri anlamıyordum. Çünkü belli bir yani sosyal sınıf, sosyal statü, eğitim birçok şey ya arkadaşlar. Hani aynı yaş grubunda daha yeni yaşadım hatta.
Yani bir tane bir insan. Çiftçi biri mesela, pazarcı. Hiç öyle belli bir eğitimi yok. İyi bir insan. Yani o bir şekilde bir yaş mesela. Ama aynı karşısında daha eğitimli, daha başka sosyal statülerden geçmiş, başka bir kalıptaki bir insan. Yaşları aynı, dönemleri aynı. Aynı kafa yapısındalar. Biz şeyi anlamıyorduk. Yani nasıl düşünebilir? Bu ikisi nasıl aynı olabilir? Eşimle. Kanalın yönetmeni hanımefendiyle bunu tartışmıştık. Hani hatta bunlara şey demiştik. Neyse o bende kalsın, o ayrı bir şey. Telifi var çünkü bende onun. O sıfatın. Yani bu ikisi nasıl aynı düşünebilir? Aslında bu sebepten biraz da. Aynı dönemi gören insanların benzer düşünmesi biraz bütün bu sosyal statülerden falan, eğitimden bağımsız olarak yaşanmışlıkla alakalı bir şey. Öğrenmek zorundadır. Ustal ve us dışı otorite arasında ayrım yapmak çok faydalı olacaktır. Us dışı otoriteden kastım, duygusal boyun eğme temelinde korku ve zorla uygulanan otoritedir. Bu tüm totaliter devletlerde en açık şekilde ifade edilen körü körüne itaat otoritesidir. Ancak başka bir tür otorite daha var. Bu da akılcı otoritedir. Akılcı otoriteden kastım, yetkinliğe ve bilgiye dayanan, eleştiriye izin veren, doğası gereği azalma eğiliminde olan boyun eğme ve mazoşizm gibi duygusal etkenlere değil, kişinin belli bir iş için yetkinliğinin gerçekçi bir şekilde tanınmasına dayanan bir otoritedir. Bir gemideysem ve acil bir durumda kaptan emirler veriyorsa onunla tartışmaya girmem. Orta özne şekilleri demişim. Peki bunun art niyetli kullanımı falan demiş. Ha evet. Hoca burada gemi metaforunu vermiş ya arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam burası Sokrat diye not düşmüşüm. Sokrates'in bir metninde geçiyordu. Hani ülkeyi, tabi o devlette geçiyor olabilir. Tam hatırlamıyorum şimdi. Kim yönetir diyordu. Kim yönetecek diyordu. İşte kaptan metaforu vardı buna benzer. Hani bilen yönetir. Hani herhalde onundur diye hatırlıyorum. Çünkü filozof kral ondan mı geliyordu? Yo, Sokrat demokrasi mi diyordu? Platon'la hep karıştırıyorum ya. İşte neyse, o bilge kral meselesi var arkadaşlar. Bilge kral nasıl yönetir bilir. Orada bir gemici metaforu vardı. Kaptanın sözlerine itaat meselesi vardı. Aynı burada hocanın dediği gibi. Ve o siyaset bilimi tartışmalarında bunun art niyetli kullanma durumu tartışılır. Hani doğru, gemiyi kaptan sürer. Acil durumda ben ona inanırım. Ama kaptanın kendi arkadaşlarını batan bir gemide ya da sıkıntılı bir durumda kurtarmak adına genel ekseriyeti yanlış yönlendirdiği, kendi arkadaşlarını, gemideki kendi arkadaşlarını filikalara yönlendirirken diğerlerini şey yapmadığı, korumaya çalışmadığını nereden bileceğiz? Bunu nasıl önleyeceğiz? Bu tarz sorumsallar var yani. Otorite biçimleri. Otorite konusunda bir diğer ayrım da açık otorite ile anonim otorite arasındadır ve bence bu akılda tutulması gereken önemli bir ayrımdır. Babası Johnny'ye bunu yapma, yaparsan ne olacağını biliyorsun dediğinde bu açık otoritedir. Anonim otorite ise annesi Johnny'ye bunu yapmak istemediğine eminim demesidir. Johnny annesinin ses tonundan neyi sevip neyi sevmediğini anlar. Annesinin üzüntü, depresyon, endişe, Tanrı bilir daha başka neler. Her türlü duygusal manipülasyon. Anneler öyledir. Tepkilerini birçok kez deneyimleştirir ve annesinin üstü kapalı bir şekilde ima ettiği şeyi yapmazsa bunun kendisi için dayaktan daha kötü etkiler olabileceğini bilir. Bu da anonim. Mobbing diye not düşmüşüm. Açık otoriteye karşı çıkarak kendisi de bir birey haline gelebilir. Şöyle ifade edeyim. Anonim otorite neredeyse mücadele edilemezdir. Gerçekten. Mobbing de öyle bir şey arkadaşlar. Hani mobbingle ilgili şöyle bir şey yok zaten. Açık bir tehdit olunca, suç olduğu için zaten sıkıntı o. Eskiden şurada anlattığı gibi açık otoritede direkt sen şunu yaparsan bunu yaparım daha sağlıklı bir iletişimde, en azından kurumlarda söyleyebilirim. Çünkü kurumlarda açık otorite, işte sen bir ceza yaparsan bunun yaptırımı budur. Somut bir gerçekliği vardır ve genelde o somut şey herkes içindir. Herkes için olması bakımından şey diyebiliriz mesela, hani hukuktaki ne vardı? Soyuttur yani. Hani kişiye özel değildir. Kim yaparsa yapsın o cezayı alır. Kim yaparsa yapsın o ödülü alır. Bu şekilde olunca kişilerden bağımsız bir otorite oluyor aslında bu durum ve açık otorite oluyor ve üst otorite oluyor ve herkes saygı duyuyor. Haliyle buna itaat etmek ya da öngörülebilirliğinden dolayı belki de bununla başa etmek kolaydır. Ama bugün kurumsal firmalarda anonim otorite var. Yani doğrudan tehdit yok, doğrudan ima, her şey ima yoluyla, her şey kaş gözle, her şey günü gelince ha bakarızla.
Hani net bir ifade yok. Daima o üstü kapalı bir sopa daima duruyor ve mobbing dediğimiz şey aslında ben öyle bağlaştırdım. Anonim otoriteye çok benziyor. 19. yüzyıl otoritesi ve 20. yüzyıl otoritesi arasındaki fark 19. yüzyıl otoritesinin açık otorite, 20. yüzyıl otoritesinin anonim otorite olmasıdır. Aha bak benim dediğimi demiş burada meğer. Gerçekten öyle. Günümüzde sömürü. 19. yüzyılda var olan anlamıyla sömürünün fiilen sona erdiği açıktır. Bu yalnızca kendi ülkemizde ve Batı demokrasilerinde değil, aynı zamanda 100 yıl önce kaba sömürüye maruz kalan sömürge halkları için de geçerlidir. Artık dünyada açık açık bir kölelik yok. O şekil değiştirdi, onu diyor. Ancak başka bir şey gerçekleşti. Günümüzde herkes kendini sömürüyor. Herkes kendini kendi dışında kalan amaçlar için kullanıyor. Tek bir güçlü amacımız var. Şeyler üretmek. Kişiliğimizin tam gelişimini sağlamak, tam olarak doğmak ve açığa çıkmak değil. Bunlar yalnızca sözde kalan amaçlarımızdır. İnsan gibi davranan makineler yapıyoruz ve giderek daha fazla makinalaşan insanlar üretiyoruz. 19. yüzyılın tehlikesi köle olmamız olabilir. 20. yüzyılın tehlikesi ise robotlara veya otomatlara dönüşüyor olmamızdır. Gerçekten öyle. Eşitsizlik nasıl dönüşmüş? Bu açıdan bakıldığında eşitsizlik büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenle eşitliğe sahip olduğumuz için kendimizde gurur duyuyoruz. Güya herkes artık eşit oy hakkı var falan ya, onlardan bahsediyor. Kölelik yok, cinsiyet eşitliği biraz daha günümüzde geldi falan. Ama korkarım ki diyor, hoca devam ediyor. Ama korkarım ki eşitlik kavramı konusunda büyük bir hata yaptık. Eşitlik, aydınlanma felsefesinde eşitliği mutlak bir durumdan ortaya çıktığı yüzyıllarda tüm insanların eşit olduğu anlamına geliyordu. Kantçı bir ifadeyle hiçbir insan bir başkasının amaçları için bir araç olamaz. Her insan kendi içinde bir amaçtır. Asla bir araç değildir. Bu nedenle hiçbir insan diğer insanlar üzerinde onları kendi amaçları için bir araç haline getirebilecek bir hakka sahip değildir. Eşitliğin anlamı, aydınlanma felsefesi ve insani yönü göz önüne alındığında buydu. Ama artık bugün orada değiliz. Cimrilik nasıl dönüşmüş? Aslına bakarsanız günümüz insanı harcamaya ve tüketmeye, tekrar harcamaya ve tüketmeye programlanmış durumdadır. Günümüzde tüketmek büyük bir erdemdir. Tıpkı 100 yıl önce istifçiliğin bir erdem olması gibi. İstifçiliğin, bak ben bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Özellikle Freud'un anal ve oral biriktirme ile ilgili. Mesela işte Freud çocukken kakasını tutan çocuğun istifçi biriktirmeci olduğunu falan söylüyor ya, hani genelde bu hep cinsel dürtüler, anal ve oral, genelde insanın dürtüleri üzerinden bir algısı var ya Freud'un. Mesela onun sebebini ben hep söylüyorum. Bugünkü psikologlara bir eleştiriydi bu. Özellikle psikolog arkadaşlarımla çok tanıştığım bir konu. Psikoloji arkadaşlar, birçok psikologda bu hatayı gördüm. Böyle pozitif bilinmiş gibi bir havaları var. Hani yeri gelmişken bunu söyleyeyim. Öyle psikoloji pozitif bir bilim değil arkadaşlar. Pozitif bilim ne demek? Yani bundan 1000 yıl önce de yer çekimi vardı. 1000 yıl önce de su 100 derecede kaynıyordu. Biz keşfetmemiştik henüz. 1000 yıl önce de matematiğin bazı gizemleri, ne bileyim bugün keşfettiğim fiziki, tabii gerçekler, biyoloji gerçekleri, kimya gerçekleri vardı. Biz yeni yeni keşfediyoruz. Yani ateşin yanmasının kimyevi şeyini, formülünü biz bu yüzyılda, geçtiğimiz yüzyılda keşfetmiş olabiliriz. Önemli değil. Ateş yanması kimyasal olarak gerçekti ve vardı. Yani tabiat ilimleri böyleydi. Pozitif ilimler böyle. Psikoloji ilimine sanki böyle pozitif bir ilimmiş gibi bir havaları var psikolog arkadaşların. Hani kendilerini biraz daha böyle herhalde nasıl derler, sözleri daha muteber olsun, daha geçerli olsun diye yapıyorlar herhalde bunu. Arkadaşlar sizde nacizane tavsiyem, aranızda psikolog varsa beni dinleyen, bu yanlıştan bir an önce kurtulun. Psikoloji bilimi dediğin şey aynı daha önceki videolardan birinde bahsettiğim gibi hukuk gibi normatif değerler ifade eden bir bilim dalı değildir. Tamamen günün sorunlarına çözüm getiren, ne kadar çok problemi çözüyorsa o kadar geçerli olduğu varsayılan bir bilimdir. Bu dönemde istifçiliğin olduğu bir dönemde Freud çıkıp anal biriktirmeyi çocuk kişiliğinde, bebek kişiliğinde önemli olduğunu anlatabilir. Ve o dönemin burjuva toplumu için bu gerçekten genel kabul gören insanlar, bak gördün mü adam beni açıkladı, ben şöyle yaptım da biraz kendimle yüzleştim, düzeldim diyebileceği bir bilim olabilir. Ama bugün o günde değiliz. Anlatabildim mi bilmiyorum ama inşallah ifade edebilmişimdir. Yani psikolog arkadaşlar, siz kendi bilim dalınızı öyle çok yüceltmeye çalışmayın.
Sadece günün sorunlarına cevap vermeye çalışıyorsunuz. Ve haliyle şöyle de bir durum var. Ben zaten olayın felsefesine karşı olduğum için bugünkü o yaşam koçları, psikologlar, onların çoğu söylediği şeye ben gerçi o yüzden karşı çıkıyorum. Çünkü aslında bozuk bir toplumun genel kabullerini ifade eden, o genel kabulleri daha katlanılabilir kılan. Yani toplumun tamamı aslında benim nazarımda hasta mesela. Benim bakış açıma göre hasta. Ama geneli hasta olduğu için o artık hastalık olmaktan çıkmış. Ona başka bir isim verilmiş. Ve psikologlar o normal durumu daha katlanılabilir kılmak adına bir şeyler yapıyor. Telkinde bulunuyor, ilaç yazıyor falan filan psikiyatristler. Psikologlar telkinde bulunuyor, psikiyatristler ilaç yazıyor falan. Ama mevzu şu, hiç kimse o genel kabul görmüş durumun bir hastalık olarak tanımlamıyor. Hani onu genel bir kabul görüyor. Zaten böyle diyor, ne yapalım diyor falan. Hiç ona temelden bir şey girmiyor. İşte bu tarz abiler geçtiğimiz zamanlarda, Erik Fromm'lerin neredeyse 50-60 yıl oldu da, ya da benim okuduğum başka abiler, bununla uğraşan da psikologlar var yani. Hani buna katılmayan. O yüzden durum o. Benim evim kalemdir. Günümüzde aslında yalnız kalamama, mahremiyet eksikliği, birliktelik ve ekip çalışması denen her zaman bir arada olma gerekliliğiyle karşı karşıyayız. İnsan kendisiyle baş başa kalamamasını hem kendisinin hem de komşusunun mahremiyetine tahammül edememesini ifade edecek çok kelime var. Şimdi ise bunun 19. yüzyıl orta ve üst sınıfının sahip olduğu bireycilik ve ben merkezciliğin tam tersi olduğunu söyleyebiliriz. Söyleyeceklerimin özeti, tablomun artık değiştiğidir. Özet ve önemli demişim. 19. yüzyılın neredeyse tüm kötülükleri ortadan kalkmış ve yerlerini 20. yüzyılın kötülükleri almıştır. Hangisinin daha kötü olduğunu sormak oldukça gereksizdir. Çünkü bizim sorunumuz geçmişteki başarıların rehavetine kapılmak ve geçmişteki sorunlarla mücadele etmek yerine ahlaki sorunlarımızı tanımaktır. Atalarımızın geçmişte çözdükleri ahlaki sorunlara dönüp bakıyor ve bugün sahip olduğumuz gerçek sorunlarla ilgilenmek için acele etmiyorsak durumumuz kötü demektir. Aynı durum. Hani çok yersiz bir bağlam olabilir ama çok dediğim için söylüyorum. Hani benim özellikle ilahiyatla ilgili söylediğim şey, geçmişin büyük alimleri dönemlerinin sorunlarını çözmek için ürettiği fikirleri sen alıyorsun, o fikirleri alıyorsun, bugünün sorunlarını da çözeceğini varsayıyorsun. Yani yeni şeyler söyleme zamanı cancağızım. Yani hani 1000 yıl önce bir fıkıh üstadı ciltler dolusu kitap yazmış ve kendi toplumunun sorunlarına cevap vermiş, çözmüş. Ve o toplumun sorunlarını çözdüğü, o toplumun gelişerek bugüne geldiğinden belli zaten. Ama o zamanın sorunlarınaydı. Bizim bugünkü ilahiyat literatürüne bakıyorum. Aynı hocanın dediği gibi geçmiş sorunlara verilmiş cevapları alıp bugüne getirip yamama derdi var. Çok çok sağlıksız bir durum. Geçmişten referans alırsın, malzeme alırsın, bunu kullanırsın ama birebir o kalıba sokmaya çalışmadan bahsediyorum. Öyle bir dünya yok. Bugünkü görevimiz Descartes'tan bu yana modern akılcılığın genel görüşü, insanın duygusal yanının doğası gereği us dışı olduğu ve akılcı yanının yalnızca akıl ve düşünce olduğu yönündedir. Bu düşünceyi belki de en açık ve çarpıcı bir şekilde ifade eden Sigmund Freud'tur. Freud'a göre sevgi ister kardeşçe ister erotik olsun her zaman us dışıdır, akıl dışıdır. Duygunun kendi akılcılığı, kendi mantığı vardır ve kendi bakış açımdan söyleyebilirim ki duygu insan doğasının gerçekliğiyle uyumludur. Bu genel bölünmenin diğer büyük istisnası Spinoza'dır. Spinoza duyguları pasif ve aktif olmak üzere ikiye ayırır. Pasif duygular bugün us dışı duygular olarak adlandırabileceğimiz kıskançlık ve nefrettir. Şaşırtıcı bir şekilde merhamet de Spinoza için us dışı bir duygudur. Spinoza'ya göre bu us dışı duygular söz konusu olduğunda bizler özgür değil birer köleyizdir. Bu pasif duyguların karşıtı olarak aktif duygulardan söz eder. Bunlara günümüzdeki anlamından tamamen farklı olsa da eylem adını verir. Özgür olduğumuz aktif duygular vardır. İnsanın doğasına uygun canlılığımızı arttırma sürecinde ortaya çıkan ve neşe deyiminden ayrılamaz olan duygular. Önemli bir tespit, insanın kendine dürüst olması gerekiyor diye not düşmüşüm arkadaşlar. Psikianalizde bazen bir insanın bilinçli olarak görünür de
çok mutlu olduğunu düşündüğünü görebilirsiniz. Eşini ve çocuklarını seviyordur ve çok mutludur. Biraz derinlere indiğinizde karşınıza çıkacaklar şöyledir. İyi bir gelire sahip, başarılı ve saygı görüyor. Dolayısıyla mutlu hissetmesi gerektiğini varsayıyor. Yani mutlu hissetmesi aslında mutlu hissetmesi gerektiğine dair bir varsayımdır. Bundan sonra biraz daha derine inip bu adama şöyle diyebilirsiniz. Bakın, birkaç seanstır yüz ifadelerinizi gözlemliyorum ve çok üzgün, sıkıntılı görünüyorsunuz. Sizi üzen şey nedir? O an 20 yıldır hiç ağlamadığını söyleyen bu adamın aniden çocukluğuna ait içinde hep canlı kalmış bir şeyi hatırladığını ve kontrolsüzce ağladığını görebilirsiniz. Yaratıcı bireysellik gerektiriyor demişim. Yaratıcı bir şey. Tüketici ve alıcı olmayı bırakıp yaratıcı olmak. Yaratıcı derken neyi kastediyorum? Resim yapmayı, şiir yazmayı, beste yapmayı kastetmiyorum. Burada bir tutum, bir karakter özelliği olan, insanlara ve dünyaya karşı bir tutum olarak yaratıcılıktan veya yaratıcılık gücünden bahsediyorum. Örneğin bir kitap okuyorum diyelim ve kitabı okuduğumda yazarın söylediklerini anladığımı varsayalım. Hepsi bu. İstersem kitap hakkında konuşabilirim. İşte bu kitabı bir alıcı olarak tüketici tarzında okuduğumda gerçekleştirir. Şimdi başka bir örnek vereyim. İyi bir kitap olması koşuluyla bir kitap okuduğumu düşünelim. Kitabı okurken yalnızca yazarın söylediklerini anlamakla kalmıyorum. Aynı zamanda içimde bir şeyler uyanıyor. Yeni fikirler yeşeriyor. Kitaba tepki veriyorum ve kitabı okuduktan sonra artık aynı insan değilim. Bunu biraz örneklendirmeye çalışayım. Yaratıcı olmayı çok basit bir ifadeyle farkında olma ve tepki verme tutumu olarak tanımlayabilirim. Zaten alıntı gayet net. Benim bir daha izah yapmama gerek yok. Kendini verdiğin, içinde kendini kattığın şey. Hoca burada kitap örneğinden vermiş. Karl Marx'ın yabancılaşma dediği şey biraz da buydu arkadaşlar sanki. Hani Karl Marx ne diyordu? Alienation mıydı neydi? Yabancılaşma meselesi var ya. Eskiden insanlar örnek veriyorum, avcı toplayıcı dönemden bahsedelim. Av aleti yapıyordu ve avlanıyordu. Hem av aletini yaparken hem avlanırken o fiilin içindeydi ve sonuçlarını kendi görüyordu. Av aletini yapıyordu, kendi yapıyordu, kendi üretiyordu. O av aletiyle avlanıyordu, kendi avlanıyordu. O av etini gene kurutuyordu, yiyordu, besleniyordu. Yani bütün faaliyetin içinde kendiydi ve kendine dönüşünü görebiliyordu, gözlemlenebiliyordu. Ama fabrika düzeni, örnek veriyorum, sen bir üretim bandındasın Fordizmle beraber. Sadece bir vida sıkıyorsun. O vida bütün büyük parçada koskoca bir arabanın belki de bir vidası. Ama senin o arabayla bir ilişkin yok. Sadece görevin o vidayı sıkmakla başlıyor ve bitiyor. Haliyle sen genel üretim sürecinden ve sonuçta çıkan o arabaya aslında ben ürettim, ben yaptım duygusundan uzaklaşıyorsun. Yani yaptığın işe yabancılaşıyorsun. Aynı şekilde hani bu da senin yaratıcılığını öldürüyor gibi. Hani ona çok benzettim. Aktif katılmak dediği şey, ne yaparsan yap. Kitap okuma dedi ya, onun gibi. Hani bir şey yaparken o üretim ya da ne bileyim o zihinsel faaliyetin içinde olmak, ona tepki vermek, karşılık almak gibi. Bencillik ve kendini sevme. Bencillik ve komşumuzu sevme. Modern kültürde bencillik üzerine bir tabu hakimdir. Bencil olmanın bir günah ve başkalarını sevmenin bir erdem olduğu öğretilir. Bu öğreti yalnızca modern toplumun uygulamalarıyla açıkça çelişmekle kalmaz. Aynı zamanda toplumun uygulamalarıyla aynı zamanda insanın en güçlü ve meşru itkinin bencillik olduğunu ve her bireyin bu durumda itkiyi takip ederek herkesin iyiliği için elinden gelenin en fazlasını yaptığını varsayan bir başka öğreti dizisiyle de çelişir. Bu öğretilerde yaygın olarak kullandığı şekliyle bencillik kendini sevmekle hemen hemen eş anlamlıdır. Bencilliğin alternatifi ise bir erdem olan başkalarını sevmek veya bir günah olan kendini sevmektir. Bu ilke klasik ifadesini Calvin'in teorisinde bulmuştur. İnsan özünde kötü ve güçsüzdür. Kendi gücüne veya yeteneklerine dayanarak iyi olan hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey yapamaz. Arka sayfaya devam et demişim. İnsan yalnızca kendi mutlak hiçliğinin inancına sahip olmamalıdır. Kendini aşağılamak, küçültmek için her şeyi yapmalıdır. Bireyin hiçliğine ve kötülüğüne yapılan bu vurgu, onun kendinde sevmesi gereken hiçbir şey olmadığını ima eder. Bu öğretinin temelinde insanın kendini aşağılaması, küçümsemesi ve kendinden nefret etmesi öğütlenir. Calvin bunu açıkça belirtir ve kendini sevmeyi veba olarak nitelendirir. Calvin'de Yeni Ahit'in
en temel öğretilerinden biri olmasına rağmen komşunu sev öğretisine yeterince ağırlık verilmediğine dikkat etmek gerekir. Calvin yeni ahite açıkça karşı çıkar ve şöyle der: Skolastiklerin hayırseverliğin iman ve umuttan önce geldiği konusundaki görüşleri hastalıklı bir hayal gücünün ürününden başka bir şey değildir. Bireyin tinsel özgürlüğüne yaptığı vurguya rağmen Luther'in Calvin'inkinden pek çok yönden farklı olan teolojisinde insanın temel güçsüzlüğüne ve hiçliğine yönelik aynı inanç hakimdir. Calvin'in teolojisiyle Kant'ın felsefesi arasında temel farklılık vardır. Ancak yine de insanın kendini sevmesi sorununa yönelik tutumları özdeştir. Kant'a göre başkalarının mutluluğunu istemek bir erdemdir. Oysa kişinin kendi mutluluğunu istemesi etik olarak kayıtsızdır. Çünkü bu insan doğasının uğruna çaba sarf ettiği bir şeydir ve doğal bir çaba ahlaki bir değer taşımaz. Kant arkadaşlar, birey en yüksek mutluluğu ödevini yerine getirirken bulmalıdır. Ahlaki ilkenin ve dolayısıyla bireyin mutluluğunun gerçekleşmesi ancak genel bütün, ulus, devlet içinde mümkündür. Ancak devletin refahı, yurttaşların refahı ve mutluluğuyla özdeş değildir. Kant bireyin bütünlüğüne Calvin veya Luther'in de daha fazla saygı göstermesine rağmen en zalim hükümetler tarafından yönetilse de bireyin baş kaldırmaya hakkı olmadığını ve iktidarın tehdit ettiğinde cezanın ölüm olması gerektiğini belirtir. Resmen Kant ulul emre itaat demiş arkadaşlar. Steiner'ın kınadığı sevgi türü bireyi kendi dışındaki birisinin ya da bir şeyin amaçlarına ulaşmak için bir araç haline getiren mazoşist bağımlılıktır. Burada şimdi bunları anlatacak sonunda kendini sevmenin ve dozunda bir bencilliğin neden gerekli olduğunu açıklayacak arkadaşlar. Kuşkusuz Steiner, Kant veya Hegel çapında bir filozof değildi. Ancak idealist felsefenin somut bireyi yadsıyan ve bu sayede mutlak devletin baskıcı gücünü korumasına yardımcı olan yönüne karşı radikal bir başkaldırıda bulunma cesaretine sahipti. Nietzsche'nin tutumu pek çok açıdan Steiner'inkine benzemektedir. Nietzsche'de sevgi ve özgeciliği zayıflık ve kendini inkar etmenin ifadeleri olarak görür. Nietzsche'ye göre sevgi arayışı istedikleri şey için savaşamadıkları için onu sevgi yoluyla elde etmeye çalışan kölelere özgüdür. Tabi über insan, güçlü olan ayakta kalır. Alfa erkek. Ya Rabbim ya. Şeye güldüm arkadaşlar da. Hani kanalın yönetmeni henüz paylaştım bilmiyorum da. Bir alfa erkek, beta erkek saçmalığı diye bir video çekmiştik de. Yani gerçekten demin psikologlar için söylediğim şey sanki alfa erkek, beta erkek, orada şeyden bahsettik biraz. Hani referanslarını verenler işte alfa erkek şöyle olur, böyle tuttuğunu koparır falan diye referans verdikleri zamanlar hep böyle avcı toplayıcı zamanlar, şövalyelik zamanları falan filan. Hani erkeğin erkek gibi olduğu zamanlar ama aynı hataya düşüyorlardı. Onu bahsetmiştim. Yani hani verdiği referans yeri bambaşka bir dönemin, bambaşka bir ekonomik, sosyal yapının şeyi ve artılarıyla eksileriyle değerlendirilmesi gerekirken sadece güya kendilerine göre artı gördükleri şeyi yani alıp işte erkek dediğim böyle olur diye ama bugünün kapitalist sömürü düzenini anlatıyor. Demin psikologlara söyledim ya, aynı mevzu yani. Onun karşı çıktığı sevgi insanın kendi gücünden değil, zayıflığından kaynaklanan sevgidir. Sizin komşunuza duyduğunuz sevgi kendinize duyduğunuz kötü sevgidir. Kendinizden kaçıp komşunuza sığınıyorsunuz ve bundan bir erdem yaratmak istiyorsunuz. Ama ben sizin bencil olmama düşüncenizin ne anlama geldiğini biliyorum. Düşüncenizi açıkça ifade eder. Sizler kendinize katlanamıyor ve kendinize yeterince sevmiyorsunuz. Nietzsche demiş, böyle buyurdu Zerdüşt'te. Birey Nietzsche'nin olağanüstü bir öneme sahiptir. Gene Nietzsche'den bir alıntı. Güçlü birey gerçek nezakete, asalete almak için vermeyen, nazik, kibar olarak kendisini yüceltmek istemeyen büyük bir ruha sahiptir. Gerçek nezaketin bir türü olarak savurganlık, gerekliliği olarak kişinin bolluğu. Aynı düşünceyi böyle buyurdu Zerdüşt'te de ifade eder. Kimi insan kendini aradığı için gider komşusuna, kimi ise kendini kaybetmek istediği için demiş. Bu görüşlerin özü şudur: sevgi bir bolluk olgusudur. Gerekliliği verebilen bireyin gücüdür. Sevgi bir olumlamadır. Sevilen şeyi yaratmaya çalışır. Başka birini sevmek ancak bu içsel güçten kaynaklandığında bir erdemdir. Fakat kendi olma olgusundaki temel yetersizliğin ifadesi olduğunda ise tiksindiricidir. Bencilliğin kişinin kaçınması gereken asıl kötülük olduğu ve kendini sevmenin
başkalarını sevmeyi dışladığı öğretisi yalnızca teoloji ve felsefeyle sınırlı değildir. Tam olarak ne anlama geldiğini tanımlamak zordur. Çoğu ebeveyn bilinçli olarak bu ifadeye egoist, düşüncesiz ve başkalarını umursamayan bir insan olmama anlamını yükler. Aslında genellikle bundan daha fazlasını kastederler. Bencil olmamak, kişinin istediğini yapmaması. Ebeveyn ve toplumdaki otoriteler gibi otoriteler uğruna kendi isteklerinden vazgeçmesi anlamına gelir. İşte bam teli bura. Tabi ol, bencil olma, bireyselliği unut, sömürül diye de not düşmüşüm. Yani gerçekten böyle. Hani bunun hatta ben neyse onu söylemeyeyim. Vazgeçmesi anlamına gelir. Ama gerçekten olayın bam teli bura. Yani otoriteye itaat et, bencil olma, herkese uy meselesi var. Hani kendin olma, isteklerini gündeme getirme. Bencil olma, kişiliğin kendiliğindenliğini ve özgür gelişimini bastırmada en güçlü ideolojik silahlardan biri haline gelir. Bu sloganın baskısı altında kişiden her türlü fedakarlık ve tam teslimiyet istenir. Yalnızca bireye kendi iyiliği için değil, onun dışındaki birisinin veya bir şeyin iyiliği için hizmet eden hedefler bencil olmayan özgeci hedeflerdir. Çelişki, rekabet ve bencil olma. Kendi çıkarınızı gözetin ve sizin için en iyi olana göre hareket edin. Bunu yaptığınızda diğer herkes için de en büyük faydayı, çıkarı sağlamış olacaksınız. Aslında bakılırsa bireysel egoizmin peşinde koşma düşüncesi, rekabetçi kapitalizmin üzerine inşa edildiği ilke olan genel refahın gelişiminin temelidir. Görünüşte birbiriyle çelişen bu iki ilkenin aynı kültürde bir arada öğretilebilmesi tuhaf gelebilir. Bu iki öğreti arasında kalmak kişiliğin bütünleşme sürecine ciddi bir tıkanıklık yaratır ve çoğu zaman nevrotik karakterler oluşumuna yol açar. Herkesin kendi çıkarlarının peşinden koşması gerektiği öğretisi modern ekonomik yapının üzerine inşa edildiği özel girişim için gerekli bir teşvikti. Bencil olmayın öğretisinin toplumsal işlevi ise belirsizdi. Bu öğreti geçimlerini sağlamaya çalışan geniş kitlelerin belirlenmiş sosyoekonomik sistem içinde ulaşılamaz olan isteklerinden vazgeçmelerini sağlamak açısından oldukça önemliydi. Önemli bir dualite demişim. Hani normalde zıtlık gibi görünüyor. Zaten hoca da ona vurgu yapmış. Bir yandan sana bencil olma diyerek öğrettikleri o kanaatkarlık toplumu, bir yandan da sömürücü kapitalist, o bireyin rekabetçi olduğu şey. Nasıl bunlar aynı toplumda oluyor? Aslında bunlar aynı toplumda oluyor. Neden? Çünkü hitap ettiği kitle farklı. Seslendiği kitle şey değil. Örnek veriyorum, burada bencil olmayın dediği kitle o senin para babaları, burjuvalar, sanayi sahipleri, sömüren sınıf değil yani. Onlara hitap etmiyor bu ilke. Bencil olmayın şey. Onlar üzerine alınmıyor zaten bunu. Alınsa da dönüştürerek alındırıyor. Bencil olmayın diyor alttakilere. Ben size ekmek veriyorum diye çevriliyor o. Ama aşağıda işçi sınıfı için başka türlü anlaşılıyor. Ve bu dualite, yani bu ikili yapı aslında bir toplumu besleyen iki taraflı şey oluyor. Çünkü toplumda hitap ettikleri sınıflar farklı dediğim gibi. Bencillik tabusu otoriter sistemlerde güçlendirilmiştir. Nasyonal sosyalizmin ideolojik mihenk taşlarından biri şu ilkedir. Bütünün iyiliği bireyin iyiliğinden önce gelir. Nazilerin meselesi. Birey kendisi için hiçbir şey istememelidir. Bireyselliği bertaraf edildiğinde ve ırkın, devletin ve onun sembolü olan lider önemli burada, bütünlüğüne küçücük bir parçacık olarak katıldığında tatmin olmalıdır. Hani görürsünüz. Hani biz güçlüyüz, muktediriz diyen, böyle bakarsın tipine. Hani böyle abuk sabuk tipler kendini böyle aşırı güç vehmeder. Hani bir topluluğun, bir partinin, bir şeyin, hani kurumsal, kolektif, güçlü bir yapının üyesi olmak, o üyelikten gelen bir aidiyet, bir sahiplik duygusu, sanki o kolektif yapının, kurumsal yapının gücü kendisinin gücüymüş gibi hissetmesine sebep olur. Birçok zayıf karakterli, özünde zayıf, güçsüz, zavallı insanın da bu tarz yerlerde çoğunlukta olmasının sebebi budur aslında. Onu anlatıyor hoca. Bir parçacık olarak katıldığında tatmin olmalıdır. Nazizmin esas olarak bireyin hiçliğine odaklanmıştır. Yalnızca doğuştan liderler bir istisnadır ve onlar bile kendilerini hiyerarşide daha üstte olan birinin kaderinin bir aracı olarak, yüce liderin aracı olarak hissetmelidir. Yani hiyerarşide de aynı.
herkes bulunduğu makamın altındakilerine köpek gibi davranabiliyor. Çünkü o makam onun doğal hiyerarşideki yeri olarak algılanıyor ve o gücü zaten o makamın gücü kendi gücü oluyor ve üstüne aşırı yaltaklanma, saygı çünkü o ondan güçlü, altındakilere de aşırı kötü davranma çünkü onların üstünde. O hissi veriyor. Dediğim gibi o kolektif güce aidiyet, hani bugün çevrenizde varsa, görüyorsanız böyle büyük kurumsal güçlü bir yapı ve o yapının içindeki zavallı insanları, o zavallı insanların orada olma sebebi aslında o. Hani o güçsüz karakterlerini bastırma duygusudur genelde. Yani Nazizm bunun en büyük örneği tabii ki. Ama tabii Nazizm kendisiyle ve başkalarıyla bağlantılı olmak. Freud kısaca insanın belli bir miktarda libidoya sahip olduğunu söyler. Başlangıçta bebeğin tüm libidosu benliğine yatırılır. Birincil narsizm budur. Daha sonra libido kişinin kendi benliğinden diğer nesnelere yönelir. Kişinin nesnelerle olan bağlantısı, ilişkisi engellenirse libido nesneden çekilir ve yeniden kişinin benliğine yönlendirilir. İkincil narsizm. Freud'a göre ego sevgisi ile nesne sevgisi arasında neredeyse mekanik bir değişke vardır. Dış dünyaya ne kadar çok sevgi yönlendirirsem kendime olan sevgim o kadar azalır ve bunun tersi de geçerlidir. Bu nedenle Freud aşık olma olgusunu tüm sevgi kişinin kendisi dışındaki bir nesneye yönlendirildiği için kişinin kendisine olan sevgisinin azalması olarak tanımlar. Freud'un narsizm kuramı temelde Protestan dini, idealist felsefe, modern kültürün günlük kalıplarla aynı düşünceyi ifade eder. Dediğim şey gibi. Yani o dönemin trend durumu, toplumsal yapısı buydu. Freud oradan bir felsefi, psikolojik akım geliştirdi. Psikolojiyi öyle kurdu, psikanalizi. Ama günümüzde geçerli mi Freud'un şeyleri? İşte günümüzde ne kadar geçerli olduğu, günümüz toplumsal yapısında Freud'un oluşturan, düşüncelerini zemin oluşturan durumun geçerliliğiyle paralel. Ne biçim derkenar düşmüşüm bakayım. Empati duygusu kendini bir nesne olarak karşı ile özdeşleştirebilmeyi gerektirir. Kendi benimle sıfırsa karşıya da sıfıra denklenirim. Denklerim ne demek? Bakalım bu noktada bu makalenin sonuçları üzerinde inşa edildiği psikolojik öncüllere gelmiş bulunuyoruz. Bu öncüller genel hatlarıyla şöyledir. Yalnızca başkaları değil, kendimiz ve duygu ve tutumlarımızın nesnesiyizdir. Başkalarına ve kendimize yönelik tutumlarımız çelişkili olmadıkları gibi temelde bağdaşıktır. Nefret ve kendinden nefret etme. Nefretle ilgili olarak tepkisel nefret ve karaktere bağlı nefret arasında bir ayrım yapılabilir. Tepkisel nefret kişinin yaşamına, güvenliğine, ideallerine veya sevdiği, özdeştiği başka bir kişiye yönelik bir saldırıya tepki olarak ortaya çıkan nefretten kastediyorum. Tepkisel nefretin öncülü bir kişinin yaşamına, diğer insanlara ve ideallere karşı olumlu bir tutumdur. Karaktere bağlı nefret farklıdır. Şüphesiz karakterin yapısında olan nefret, bireyin bir zamanlar çocukluğunda yaşadığı belli deneyimlere bir tepki olarak doğar. Daha sonra kişinin bir karakter özelliği haline gelir. Böylece kişi düşmanca davranır. Düşmanlığı belirgin bir nefrete yol açmasa bile gözlemlenebilir. Hani böyle bazı insanlar vardır arkadaşlar, suratları nefret saçıyordur. Yani böyle bakarken mimikleri sürekli, kaşları dürülüdür böyle. Sürekli sinirlidir. Yani sürekli konuşurken böyle üst perdeden konuşur falan. Varsa çevrenizde öyle tanıdığınız tipler, bir onları öyle bir gözlemleyin. Kaşlar sürekli sinirli, sürekli bir tert. İşte onlar özünde, yani artık çocukken ne yaşadılar, nasıl bir karakterleri varsa, nasıl bir karakter inşa ettilerse artık onlar nefretle dolu olmuşlar. O insanların karakterleri nefret karakteridir. Dediği bu, karaktere bağlı nefret o. Ama şu gayet tepkisel nefret olabilecek bir şey. Yani senin sevdiğin birine biri zarar verdiğinde ona duyduğun anlık tepkisel nefret normaldir yani. Ama karaktere bağlı nefret asıl hastalıklara sebep olan şey o. Tekrar altını çiziyorum. Çevrenizde varsa böyle sürekli bağıran, çağıran, kaşlarını böyle katlamış ve sürekli öfkeyle, yüksek tonda. Hani bir insanın ne kadar güldüğüne bakın arkadaşlar. Göz çevrenize bakın. Adam hiç tebessüm etmiyor. Sürekli sinirli ve agresifse onun karakterinde bir nefret vardır. Nefret tepkisi ile dış durumun arasında bir orantı olması durumunda karaktere bağlı nefret gerçekleşse bile normal bir tepkiden söz ederiz. Bu normal tepkiden nevrotik veya psikolojik bozukluklara olan kişilere bulunan us dışı tepkiye sayısız biçimlere geçiş yapılabilir. Böylesi durumlarda keskin bir sınır çizgisi çizilemez. Us dışı nefret tepkisinin de duygu içinde bulunan durumda orantısız görülür. Çocuklar salt iyi ve saf kötüdür. Evet.
Çocukların düşmanlıklarını çok net bir şekilde ifade edebildikleri oyun durumları yaratmak verimliliği kanıtlanmış bir yöntemdi. Laurette Bender ve Paul Schmielder'e göre 1936'da yapılmış bu. Çocukların yaşı ne kadar küçükse düşmanlıklarını o kadar doğrudan ifade ediyorlardı ve daha büyük çocuklardaysa nefret tepkisi çoktan bastırılmıştı. Ancak bir oyun durumunda bu tepki açıkça gözlenebiliyordu. Ya da Murphy ve G. Lerner anaokulundaki oyun gruplarında oldukça uyumlu görünen çocukların bir yetişkinle baş başa kaldıkları serbest oyun ortamında yoğun saldırganlık gösterdiklerini tespit etmiştir. Hani çocuklar böyle çok saf, iyidir, melektir gibi bir algı var arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Çocuklar saf nefrettir, saf kötülüktür. Hani çocuklar çünkü o insani duvarları, bilinçleri oluşmadığı için ve aşırı ben merkezci olduğu için hani kendi oyuncağın hani oran şeyi de yoktur çocuklarda. Onu da söyleyeyim. Örnek veriyorum, ufacık bir çocuk bir oyuncak için arkadaşını iter ve ölümüne sebep olur ve bu onun vicdanında yetişkin bir insanda yarattığı şeyi yaratmaz. Çünkü aşırı ben merkezci olduğu için, dünyanın merkezi kendi olduğu için hayatının o döneminde kendinden başka hiçbir şey umursamaz. O yüzden çocuklar öyle saf melektir, iyidir falan değil. Çocuklar saf kötülüktür. Yani öyle söyleyeyim. Saf bencil, saf kötülüktür yani. Aile iktisadi bir tabirdir. Çocuğa bir toplumun ruhu. Çocuk onunla okulda doğrudan tanışmadan çok önce aşılanır. Ebeveynler kendi karakter yapılarında ait oldukları toplum ve sınıfta hakim olan ruhu temsil ederler ve bu atmosferi doğduğu günden itibaren çocuğa aktarırlar. Dolayısıyla aile toplumun psikolojik aracıdır. Ben buraya bir de aynı zamanda aile iktisadi bir tabirdir diye düşmüşüm. Ne demek istediğimi merak edenler kanalımızda biz sohbet ederken mi, biz konuşurken mi diye bir sohbet şeyi var. İşte nasıl evlendim, aile kurma, çocuklarla ilgili bölüm var. Oraları izleyin arkadaşlar. Tavsiye ederim. Kendinden hoşlanmamanın daha az göze çarpan bir biçimi sürekli öz eleştiri yapma eğilimidir. Bu insanlar kendilerini aşağı hissetmezler. Ama bir hata yaptıklarında, kendilerinde olmaması gereken bir şey keşfettiklerinde yaptıkları öz eleştiri hatanın veya eksikliğin önemiyle tamamen orantısızdır. Kendi standartlarına veya en azından çevrelerindeki insanların standartlarına göre mükemmel olmalıdırlar. Böylece ilgi görüp onay alabilirler. Tutkulu bir olumlanma olarak sevgi arkadaşlar. Düşmanlık ve nefret için geçerli olan şey sevgi için de geçerlidir. Ancak başkalarına duyulan sevgi ve kendini sevme iki nedenden dolayı tartışılması çok daha zor bir konudur. Birincisi, nefret toplumumuzun her yerinde rastlanan bir olgu ve dolayısıyla deneysel gözlem ve analiz için kolay bir nesneyken sevginin nispeten daha ender bir olgu olması ve yalnızca zorluklar altında deneysel gözleme elverişli olmasıdır. Bu nedenle sevgiye ilişkin herhangi bir tartışma deneysel olmama ve yalnızca spekülatif olma tehlikesini beraberinde getirir. Diğer zorluk belki daha da büyüktür. Dilimizde sevgi kelimesi kadar kötü kullanılmış ve itibarı yerle bir edilmiş başka bir kelime yoktur. Amaçlarına hizmet ettiği sürece her türlü zalimliğe göz yummaya hazır olanlar tarafından öğütlenmiştir. İnsanların kendi mutluluklarını feda etmeleri ve tüm benlikleriyle bu teslimiyetten fayda sağlayacak kişilere boyun eğmeleri için bir maske olarak kullanılmıştır. Birbiriyle yakından bağlantılı olan iki olgu sıklıkla sevgi olarak dile getirilir. Mazoşist ve sadist sevgi. Mazoşist sevgide kişi daha güçlü olduğu hissedilen başka bir kişi içinde tam anlamıyla gizlenmek için kendinden, inisiyatifinden ve bütünlüğünden vazgeçer. Kişi kendi ayakları üzerinde duramayacağı hissi uyandıran derin endişeler yüzünden benliğinden kurtulmak ve başka bir varlığın parçası olmak ister. Böylece güvende olur ve kendinde olmayan bir merkezi bulur. Ya çok iyi ya bu şey. Hani böyle sokak röportajlarında bazen dalga geçiyorlar ya, işte X partisini görüşünü söylüyor şey. Adam o X partisinin karşısında mesela. Ya zaten bunlar şöyle böyle diyor. Sonra hemen muhabir diyor, kulağını şöyle yapıyor, numara yapıyor. Şey diyor, aa pardon bu Y partisinin lafıymış diyor. Halbuki o adam da Y partisinden ya. Hemen dönüyor. Ya yaptıysa ya, ama hemen dönüyor. İşte bu şey arkadaşlar. Mazoşist sevgi. Hani kendinde hiçbir halt olmadığını bildiği için kişi böyle bir büyük parçanın içinde kendini eritiyor, bireyselliğini yok ediyor. Onu çok görürsünüz yani, haliyle X ya da Y partisi fark etmez. Siyasi partiler ya da gruplar, illa parti olarak düşünmeyin yani.
sivil toplum kuruluşları da yapabilir bunu. Sürekli fikir değiştirir. Konjektüre göre sürekli açıklamalar yapar. Hani böyle son 5 yıllık açıklamalarını herhangi bir siyasi partinin peş peşe koysan bu nasıl çelişkidir falan dersin. İnanamazsın. Ama garip bir şekilde o partiyi savunan insanlar aynıdır. Yani parti kurumsal olarak kişi üstü bir tüzel kişilik olarak konjektürel davranabilir ve kendi kurumsal çıkarı doğrultusunda açıklamalar yapabilir. Ya onu savunan kişi birey. Birey nasıl fikirlerini bu denli değiştirebilir? Bu kadar zikzaklar yapabilir diye düşündüğünüzde. Çünkü zihin ayrı bir şeydir. Bireyin bir zihni vardır. Gerçek kişidir. Duyguları, düşünceleri daha statiktir, sabittir. Kolay kolay değişmez. Ama kurumsal yapılar öyle değildir. Onlar duruma göre şekillenir. Kişi nasıl bu kadar değişebilir? İşte bunun sebebi şu. Kişiliği yok çünkü. Onun da zihni, o kendini o kurumsal yapının içinde eritmiş. Öyle vasat bir insan. Bireysel değil. Bireyselliği yok. Belli bir omurgası yok. Karakteri yok. Sadece kendi. Öyle biri işte. İşte bu mazoşist sevgi. Öte yandan sadist sevgi nesnesini kendi ellerindeki iradesiz bir araç haline getirmek için onu yutma arzusundan kaynaklanır. Bu itkide derin bir endişe ve tek başına ayakta duramamaktan kaynaklanır. Ancak yutulduğunda artan bir güç bulmaz. Bunun yerine diğer kişi üzerinden sahip olunan sınırlı güç onu güçlü ve güvende hissettirir. Mazoşist ve sadist sevgi türleri bağımsız olamamaktan kaynaklanan temel bir ihtiyacın ifadeleridir. Bu temel ihtiyacı biyolojik bir kavram olan simbiyotik. Ne demekmiş? Ortak yaşam, beraber yaşam arkadaşlar. Simbiyotik. Yaşam ihtiyacı olarak adlandırabiliriz. Ebeveynlerin çocuklarına duydukları sevgi genellikle sadistçe bir sevgidir. Çocuk üzerinde kurulan hakimiyetin açık bir şekilde otoriter veya üstü kapalı bir şekilde modern olmasının bir önemi yoktur. Her iki durumda da çocuğun benliğini zayıflatma eğilimi söz konusudur. Söylediklerimizden sevginin özgürlük ve bağımsızlıktan ayrılmayacağı anlaşılmalıdır. Simbiyotik olan aldatıcı sevginin aksine sevginin temel öncülü özgürlük ve eşitliktir. Sevgi kendiliğinden bir eylemdir. Kendiliğinden hem sözcük hem de bağlamdaki anlamıyla kişinin kendi özgür istemiyle hareket etme yeteneğidir. Yani ama işte günümüzde arkadaşlar sevgi falan gerçekten yok hocanın. Yani Erik Fromm hocamızın anlattığı manada ben sevgi çevremde çok az yani hani görmüyorum. Hele Türkiye'de neredeyse yok gibi bir şey. Senin için en sevgi dolu zannettiğin aile bile duygusal manipülasyonlar, spekülasyonlar yani sömürüler her şey yaparlar yani. Yeter ki o bağımlılık duygusundan kopma. Yine dediğim gibi bu aileyle ilgili videolarımıza kanalda bakabilirsiniz. Bunları orada bayağı konuşmuştuk zaten. Ama durum o yani. Bizim ülkemizde gerçek bir sevgi yok. Hani canları sağ olsun herkesin. Anam gibi şey diyeyim. Herkes yerinde iyi olsun. Herkes yerinde iyi olsun. Kimse bize bulaşmasın. Sayfa 79'dayız. Benliği engellenen kişi ancak ikircikli bir şekilde sevebilir. Benliğinin güçlü kısmıyla sevebilirken köreltilmiş kısmıyla nefret etmelidir. Sevgi karaktere bağlı nefret gibi sevmeye hazır olma, temel bir sempati olarak adlandırabileceğimiz sürekli var olan bir tutuma dayanır. Hani o karaktere bağlı nefret vardı ya arkadaşlar. Bir şeyler yaşıyor ve o nefret karakteri oluyor. Her an nefretle dolu olma meselesi onu anlatıyor. Sevmeye hazır olma da temel bir sempati olarak adlandırabileceğimiz sürekli var olma bir tutuma dayanır. Belli bir nesne tarafından başlatılır ancak bu nesneden kaynaklanmaz. Sevme yeteneği ve sevmeye hazır olma tıpkı nefret etmeye hazır olma gibi bir karakter özelliğidir. Kendimle ilgili bir hani daha önce de bir söylemiştim galiba. Bu kadar kitap okuyorum. Hani artık ister istemez tekrara düşüyor. Hani Erik Fromm'un bütün o 20'den fazla kitabını okuyunca yani artık Erik Fromm ne düşünür deyince aşağı yukarı tahmin ettiğim şeyler söylüyor. Yeni bir şey duyma durumum az oluyor. Sadece belki örnek başka bir bilimsel konu oluyor ama her kitaptan böyle bir satır iki satır için okuyoruz demiştim ya bir yerde. Gerçekten şu bana çok dokundu. Çünkü şeyi anlamıyordum ben. Kendimde bir şey fark ettiğimi duyalım. Ya ben öyle çok fazla insanlarla bağ kuran biri değilim. Hani eşim var. İş yerinde asgari resmi arkadaşlarım var işte yani asgari düzeyde insan ilişkilerim. Yani düzenli olarak telefonla aradığım, konuştuğum o özel hayatımda insan sayısı çok sınırlı yani. Öyle bazı arkadaşlar görüyorum günde 50 kişiyle muhabbet ediyor. Yok arkadaşlar ben hani çocukluğumdan beri öyle bir arkadaşım olmadı. Benim en fazla 4, 5 belki o da. O da senede bir iki. Yani benim günde iş dışında konuştuğum neredeyse tek kişi eşim. O kadar sınırlı bağ kuruyorum insanlarla.
Ama bir yandan da durduk yere insanlara üzülüyorum. Yani anlamıyorum. Yani memlekete bakıyorum, üzülüyorum. Afrika'ya bakıyorum, Filistin'e bakıyorum, Doğu Türkistan'a bakıyorum, dünyaya bakıyorum. Her gördüğüm haber yüreğime gerçekten çok dokunuyor. Hani bunu demin hoca dedi ya, sevginin öyle bir bilimsel şeyi yok, gözlemleyemez. Bu sadece söz olarak ifade ediyorum. Bana inanacağınız, güveneceğinizi düşünüyorum. Yani gerçekten üzülüyorum, samimi üzülüyorum, içten üzülüyorum. Ya ama şeyi anlamıyordum ya, ben insanlardan bu kadar uzak duruyorum. İnsanlarla bağ kurmaktan bu kadar çekiniyorum. Çünkü gerçekten insanların, birey olarak insanların davranışları genelde burada anlatıldığı gibi çok hoş olmadığı için, nefret dolu olduğu için insanlardan neredeyse kaçıyorum diyebilirim. Ama garip bir insan sevgim var. Mevzuyu anlamamıştım. İşte şurayla anladım. Yani sevgi karaktere bağlı nefret gibi. Yani bende insan sevgisi karaktere bağlı bir insan sevgisi. O da niye varmış? İşte çok fazla gençliğimden itibaren hümanist yazarlar okuya insan sevgisi, yani bağımsız insan, somut insandan bağımsız bir humanite kavramı gelişmiş benim zihnimde. İdeal bir insan şeyi gelişmiş. Ona karşı bir sevgi oluşmuş. Sevmeye hazır olma temel bir sempati olarak adlandırabileceğimiz sürekli var olan bir tutuma dayanır. Yani bende insan olayına karşı, insan fikrine, ideasına karşı sürekli bir sempati var. Meğer ben o yüzden dolayı insanlığın, soyut insanlık kavramıyla bu kadar bağ kurarken bireysel insanlarla bu kadar iletişim kuramama durumum oymuş. Çünkü ne diyor? Belli bir nesne tarafından başlatılır. Ancak bu nesneden kaynaklanmaz. Hani ben üzülme durumum, sevinme durumum belli bir nesneden kaynaklanıyor ama kendi içimde olan bir şeymiş. Hani onu anlamam benim için güzel oldu. Bir farkındalık yaşadım. İyiydi yani. Umarım benzer şeyler. Bu kadar kitap okuyorum, alıntı yapıyorum falan. İnşallah burada okuduğum, başka bir yerde okuduğum bir alıntıda ya da verdiğim bir örnekte size benzer bir duyguyu yaşatmıştır ki video amacına ulaşmış olsun. Bu temel sempatinin gelişimini destekleyen koşulların neler olduğunu söylemek zordur. Görünüşe göre biri olumlu, diğeri olumsuz olmak üzere iki ana koşul bulunmaktadır. Olumlu olan en basit ifadeyle çocukken başkaları tarafından sevilmiş olmaktır. Yani olumsuz durum az önce belirttiğim ve kronik nefretin var olmasına neden olan faktörlerin yokluğudur. Gerçek sevginin temel bir sempatiye dayandığı öncülünden sevgi nesnelerine ilişkin önemli bir sonuca ulaşırız. Bu sonuç ilkesel olarak kronik nefretin nesnelerine ilişkin sonuçla aynıdır. Sevginin nesneleri kendine has olma niteliğine sahip değildir. Bununla birlikte önemli nokta belli bir nesneye duyulan sevginin yalnızca bir kişiye duyulan kalıcı sevginin gerçekleşmesi ve yoğunlaşmasıdır. Romantik sevginin ileri sürdüğü gibi dünyada sevilecek tek bir kişi olduğu, bu kişiyi bulmanın büyük bir şans olduğu ve bu kişiye duyulan sevginin diğer insanlardan uzaklaşmaya ulaştığı düşüncesi değildir. Yalnızca bir kişiyle deneyimlenebilen sevgi türü tam da bu nedenle onun sevgi değil, simbiyotik bir bağımlılık olduğunu gösterir. Buradan İslami bir şey yapayım. Kurtlar Vadisi'nde sana Elif'i sevdiren başkasını sevdiremez mi diyordu Polat'a Ömer Baba. Sevginin kaynağı ilahidir arkadaşlar. Hani bakmayın bu kadar şey okuyoruz da hani psikoloji falan ilim adamı okuyoruz ama özünde Müslüman olunca bizim bakışımız ister istemez bir nüans farkı gerektiriyor. Sevginin kaynağı ilahidir. Burada belirtilen ilke olan nefret ve sevginin sürekli bir hazır olma halinin gerçekleşmesi olması diğer ruhsal olgular için de geçerlidir. Aynı ilkenin bir başka örneği de güzellik algısıdır. Güzelliği görmeye hazır olan bir kişilik tipi vardır. Yine belirtmeliyim. Bu kişinin sürekli olarak güzel resimlere, insanlara veya manzaralara baktığı anlamına gelmez. Bunları gördüğünde kendinde sürekli mevcut olan bir hazır olma hali gerçekleşir. Harekete geçer. Güzellik algısı yalnızca nesne tarafından uyandırılmaz. Kendini sevme ve bencillik başlığındayız. Bencillik ve kendini sevme özdeş olmanın ötesinde aslında birbirlerinin zıttıdırlar. Bencillik bir tür açgözlülüktür. Kendine bağımlı olmak, bencillik anlamına gelen Almanca Selbstsuchung kelimesi tüm bağımlılıklarda ortak olan bu niteliği çok iyi ifade eder. Tüm açgözlüler gibi bencillik de bir doyumsuzluk içerir ve bunun bir sonucu olarak hiçbir zaman gerçek bir doyum söz konusu değildir. Açgözlülük kişiyi hiçbir zaman doyuma ulaşamadan ihtiyaçlarını karşılamak için sonsuz bir çaba içinde tüketen dipsiz bir kuyu gibidir. Bu bizi son derece can alıcı bir noktaya getirir. Dikkatli bir gözlem. Bencil kişinin her zaman endişeyle
kendisiyle ilgilendiğini, asla doyuma ulaşmadığını, her zaman huzursuz olduğunu, her zaman yeterince alamama, bir şeyi kaçırma, bir şeyden mahrum kalma korkusuyla güdülendiğini gösterir. Daha fazlasına sahip olan herkese karşı yakıcı bir kıskançlıkla doludur. Bu açgözlülük tanımı bana çok tanıdık geldi arkadaşlar. Hani bencil kişi, dikkatli bir gözlem diyor ya, bu bencil kişinin her zaman endişeyle kendisiyle ilgilendiğini, yani bencil kişiyi çok güzel tanımlıyor. Çevrenizde vardır muhakkak. Asla doyuma ulaşmadığını, her zaman huzursuz olduğunu, her zaman bir tedirgin böyle. Tövbe yarabbim. Her zaman yeterince alamama, bir şeyi kaçırma, mahrum kalma. Neyse. Daha da yakından bir gözlem yaparsak, özellikle de bilinç dışı dinamikleri gözlemlersek, bu tip bir insanın aslında kendisinden hoşnut olmadığını ve kendisini sevmediğini görürüz. Aynı durum kendisi için bir şeyler elde etmekten çok kendisine hayranlık duymakla meşgul olan sözde narsist kişiler için de geçerlidir. Gayet güzel anlatmışız. Demokrasi eleştirisi sağ taraftan geldiğinde de benzer savlar sunuluyor diye not düşmüşüm. Otoriter propaganda demokratik devletin bireyinin bencil olduğu savını kullanır. Bu bir yalandır. Nazizmde ortalama insanın bencilliğinin yerini bürokrasinin en acımasız bencilliği almıştır. Bencil olmama çağrısı ortalama bireyi boyun eğmeye veya vazgeçmeye daha da hazır hale getirebilecek bir silahtır. Demokratik topluma yönelik eleştiri insanların çok bencil olduğu yönünde olmamalıdır. Bu doğrudur ama yalnızca başka bir şeyin sonucudur. Demokrasinin başaramadığı şey bireyin kendini sevmesini sağlamaktır. Yani birey tüm zihinsel, duygusal ve duysal potansiyelleriyle birlikte kendi bireysel benliği için derin bir olumlama duygusuna sahip değildir. Çözüm demişim. Kendini sevmekten vazgeçen bir birey öldürmeye olduğu kadar ölmeye de hazırdır. Kültürümüzün sorunu faşist bir kültüre dönüşmeyecekse bencilliğin çok fazla olması değil, kendini sevmenin olmayışıdır. Amaç bireyin özgürlüğünü yalnızca biçimsel anlamda değil, zihinsel, duygusal ve duygusal nitelikleriyle bütün kişiliğini ortaya koyarak gerçekleştirmesini mümkün kılacak koşulları yaratmak olmalıdır. Bahsettiğimiz bu özgürlük kişiliğin bir parçasının diğer bir parçasına, vicdanın insan doğasına, süperegonun ide hükmetmesi değil, kişiliğin bütünleşmesi ve bu bütünleşmiş kişiliğin tüm potansiyelinin olgusal bir ifadesidir. Yani gerçekten hani demokrasi çok bireyci falan filan diyorlar ama bizim memleketin sorunu, yani memleket dediğim dünyayı bir memleket olarak alırsak arkadaşlar, bu dünyanın sorunu kişinin gerçekten sevgiden mahrum kalması. Yani bugün ne demişim buraya, işte demokrasi eleştirisi sağ taraftan geldiğinde de benzer savlar sunuyor demişim ya. Yani herkes işte özgürlük, demokrasi diyor falan filan. Sağdan soldan fark etmez. Herkes özgürlük, demokrasi, birey olmak, tercihler falan diyor da yani gerçek demokrasi, gerçek özgürlük kendinle baş başa kalabilme, sorumluluk alabilme, kendi kendine yetebilme durumudur. Hani birey olma durumu öyle bir şeydir çünkü. Ama bizim toplumda birey olmak gibi bir dert yok ki demokrasi diye bir dert olsun. Hani genel olarak söylemiştim ya başında, toplumumuzun genel hani şey demiştim, hani dünyada da öyle bir şey çok artık azalıyor. Gerçek demokrasi, gerçek demokratlık, hani ne bizde gerçek demokrat insan var ne de gerçekten demokrasiyi anlayan şey falan var diye videonun başında söylemiştim ya, sebebi bu işte. Hani demokrasi için, gerçek demokrat olabilmek için birey olmak gerekir. Yani ben bir bireyim, benim bir düşüncelerim var, sen de bir bireysin, senin de düşüncelerin var. Hani ben ona katılmıyorum, sen de bana katılmıyorsun, biz birbirimizden bağımsızız. Aynı ortamda çalışabiliriz, ortak hedeflere yürüyebiliriz ama bizim kişiliğimiz var, tercihlerimiz var, değil mi? Kendimize öz saygımız ve sevgimiz var. Hani bunlar olmadan, birey olmadan demokrasi olmaz. Türkiye'de birey yok ki demokrat olsun, demokrasi olsun. Sadece çıkar gruplarının oyuncağı olmuş insanlar var. O çıkar, ya bu çıkar grubu deyince yanlış anlaşılmasın. İlla maddi bir şey gelmesin. Sınıfsal da olabilir. Hani bir sınıfın başka bir sınıfa, bir grubun başka bir gruba tahakküm meselesi var. Halbuki tahakküm edince de bir kazancı yok. Aynı kazanda gene kaynıyorlar ama onun farkında değiller. Sadece soyut, gerçi bu nefret de işte yukarıdan bazen toplumları yönlendirmek için de pompalanıyor olabilir çıkar grupları tarafından ama hani onun peşinde giden, niye gittiğini bilmeyen insanlarla dolu çevre. Gerçekten bilinçli tercih yapan insan çok az. Yaratıcı tutum neymiş bakalım. Yaratıcılık demişken önce bu kavramın iki olası anlamını ele alalım. Resim, heykel, senfoni, şiir, roman ve benzeri gibi başkaları tarafından görülebilen veya duyulabilen yeni bir şey yaratma anlamında yaratıcılık veya yine de
Yine bu anlamda herhangi bir yaratımın koşulu olan ancak nesneler dünyasında yeni bir şey yaratılmasa bile var olabilen bir tutum olarak yaratıcılık. Birincisi bu. Bu bölümde bu tür yaratıcılıkla değil, yaratıcı tutumla veya bir karakter özelliği olarak yaratıcılıkla da diyebileceğimiz yaratıcılık üzerinde duracağım. Yaratıcılık nedir? Verebileceğim en genel yanıt yaratıcılığın görme veya farkında olma ve tepki gösterme, karşılık verme yeteneği olduğudur. Gayet güzel anlatmış bence yaratıcılığı. Simülasyon kuramı demişim. Gazetede Hindistan'daki kıtlıkla ilgili bir haber okuduğumda neredeyse hiçbir tepki göstermem. Bir tepki gösterecek olursam da bunu bir düşünceyle yaparım. Biraz pişmanlık veya bir acıma düşüncesiyle bunun çok kötü olduğunu düşünürüm. Karşımda acı çeken birini gördüğümde ise durum farklıdır. O zaman kalbimde, ellerimle ve bacaklarımla tepki gösteririm. Onunla birlikte acı çekerim. İçimde yardım etme dürtüsü vardır ve bunu gerçekleştiririm. Ancak başka bir kişinin acısıyla ya da mutluluğuyla somut bir şekilde karşı karşıya kalındığında bile pek çok insan yalnızca marjinal bir tepki verir. Olması gerektiği gibi düşünürler, yapılması gerekeni yaparlar ama yine de uzak kalırlar. Gerçekçi tepki göstermek bir şeyi deneyimleyen nesnenin gerçekliğine deneyim olması gerektiği gibi düşünürler. Yapılması gerekeni yaparlar ama yine de uzak kalırlar. Gerçekçi tepki göstermek bir şeyi deneyimleyen nesnenin gerçekliğine, gerçek insani gücümle yani acı, sevinç ve anlayış olma gücümle tepki göstermem anlamına gelir. Beynimle, gözlerimle veya kulaklarımla tepki göstermem. Olduğum bütün kişi olarak tepki gösteririm. Karnımla düşünürüm, kalbimle görürüm. Bir nesneye olması gereken gerçek güçlerle tepki gösterdiğimde nesne olmaktan çıkar, onunla bir olurum. Eski ve yeni savaş durumlarını karşılaştır, insan dışı gösteren filme atıf yap. Evet, bu bir film izlemiştim arkadaşlar. Eskiden savaşlar arkadaşlar daha çok yüz yüzeydi. Yani kılıçla, okla, kalkanla yani göz hizasındaydı. Öldürdüğün insanın yüzüne bakıyordun. Haliyle savaşların o yıkıcı durumu gitgide artık silahların menzillerinin artmasıyla insan dışı bir hale gelmişti. Ama ona rağmen hala savaşlarda insan psikolojisi çok etkileniyordu. Çünkü burada doğrudan hani Hindistan örneğini vermiş ya, Hindistan'daki insanı sadece zihninle görürsün, hissetmezsin, empati kurmazsın. Ama göz göze baktığın gerçekten yanında olan bir acıyı hissetme durumun olur ya. Bununla ilgili askerlerin travmaları çok fazla olur. Bununla ilgili çok fazla psikolojik çalışma da yapılıyor zaten. Savaş sonrası stres bozukluğu falan gibi. Çatışma sonrası stres bozukluğu, özür dilerim. Bununla ilgili bir film vardı. Adını tam şu an hatırlayamıyorum. Kusuruma bakmayın. Askerlere bir şey yapıyorlar. Bir çip gibi bir şey takıyorlar. Ve askerler muhataplarını insan olarak görmüyor. Çok enteresan bir şeydi. Örnek veriyorum, sen askersin, bir çatışmaya gidiyorsun. Sana diyorlar ki işte dünyada bir şey oldu. Ne derler ona? Bir virüs oldu. İnsanlar yaratığa dönüştü diyor. Sana takılan çip yüzünden sen karşında insan var. Tabii filmin başında bunu görmüyorsun. Sen gerçekten yaratıklarla savaştıklarını zannediyorsun. Böyle garip garip sesler çıkaran, garip şekilleri olan yaratıklar görüyorsun ve onları öldürüyorsun. Ve bunu öldürdüğün için çatışma sonrası stres bozukluğu yaşamıyorsun. Çünkü öldürdüğünün insan olmadığını biliyorsun ve herhangi bir empati kurmuyorsun. Öldürdüğün bir yaratık, bir hayvan gibi bir şey oluyor. Ve bu senin psikolojini bozmuyor. Askerlerde bu çatışma sonrası stres bozukluğunu önlemek için böyle bir yöntem geliştirmişler. Askerin biri bunu fark ediyor falan. Sonra onun hafızasını siliyorlar. Gene iyi oluyor. Ya da asker mesela evine dönünce onu bekleyen bir eşi, bir çocuğu, mutlu bir hayatı olduğunu düşünüyor. Ama sen filmin sonunda görüyorsun ki aslında öyle bir hayat yok. Adam çatışmadan gelmiş, askerlik gazi maaşıyla karnını anca doyuran çok sefil bir evde yaşıyor. Ama o onu öyle hissetmiyor. O gerçekten mutlu bir aileye döndüğünü falan hissediyor. Çok çok enteresan bir filmdi ya. Muhakkak bulun, izleyin bu anlattıklarımdan. Adını unuttum, kusura bakmayın şu anda. Sayfa 100. Yaratıcılığın diğer bir koşulu da kutuplaşmadan kaynaklanan çatışma ve gerginlikten kaçınmak yerine bunları kabul etmektir. Bu fikir çatışmadan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışan mevcut görüşe aykırıdır. Modern eğitim çocuğu çatışma deneyiminden uzak tutma eğilimindedir. Her şey kolaylaştırılmıştır ve herkes hoşgörülüdür.
Etik normlar, arzu ve norm arasında nadiren çatışma deneyimlenecek şekilde düzeltilmiştir. Çatışmaların zararlı olduğuna ve bu nedenle çatışmalardan kaçınılması gerektiğine dair bir boş kanı vardır. Oysa bunun tam tersi doğrudur. Çatışmalar merakın, güç gelişiminin, eskiden karakter olarak adlandırılan şeyin kaynağıdır. Kişi çatışmalardan kaçınırsa her duygulanım anında dengelendiği, tüm arzunun otomatikleştiği, tüm duyguların düzleştiği, sorunsuz çalışan bir makineye dönüşür. Ki dönüştü zaten. Buradaki çatışma da yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Yani problem. İnsanlarla fikir ayrılığı. Çatışma deyince kavga dövüş anlaşılmasın. Bu çatışmaları inkar etmek veya yalnızca zihinsel olarak deneyimlemek marjinal ve yüzeysel bir deneyime yol açar. Ve bu da yaratıcılığı engeller. Burada yalnızca çatışmaları değil kutuplaşmaları da görmezden gelmeye çalıştığımızı eklemek gerekir. Bu kutuplaşmalar pek çok boyutta mevcuttur. Bireysel olarak yaratılış, mizaç kutuplaşmaları şeklinde karşımıza çıkarlar. Toplumsal açıdan en önemli kutuplaşma kadın ve erkek arasındadır. Bu konuda ne yaptık? Giderek daha fazla aynı olma. Bak çok güzel bir yere geldi. Yani giderek daha fazla aynı olma kavramına dönüşen sahte bir eşitlik kavramıyla bu kutuplaşmayı azalttık. Modern toplumda insan kendini giderek daha fazla bir şeye dönüştürdüğü için erkekler ve kadınlar da giderek daha fazla bir şeye dönüşmekteler ve dolayısıyla aralarındaki kutuplaşma da azalmaktadır. Bununla galiba Jean Baudrillard'ın şeffaflık toplumunda mı geçiyordu? Kötülüğün sıradanlığı mı birinde geçiyordu ya. Jean Baudrillard'ın dediği trans dönemler yaşıyoruz. Trans hümaniterden gidiyordu. Her kavramın başına trans yani ikisinin de ortak belirsizliklerini alıyor. Standartlaştırma. Artık kadın erkek yok. Zengin fakir yok. Zeki aptal yok. Hiçbir doğuştan gelen yetenek yok. Kendine özgü hiçbir bireysel farklılığın yok. Her şey ortada birleşmiş gibi bir tanımı vardı onun. Gerçekten de modern kültürde cinsiyet arasında eşitliğin sağlanmasına büyük bir ilerlemeye tanık olduk ve ırksal eşitliğin sağlanmasında hızla ilerlemeler kaydettik. Ancak bu başarıyla çok fazla gurur duyamayız. Bir anlamda çok iyi olduğu açık olsa da bunun bedelini gerçek farklılıkların ve kutuplaşmaların göz ardı edilmesiyle ödedik. Yanlış anlaşılmasın. Hoca bunu savunmuyor. Bunu yaparken başka bir şey kaçırdığımıza vurgu yapıyor. İlk başlarda eşitlik fikri her insanın kendi başına bir şey olduğu ve başkalarının amaçları için bir araç haline getirilmemesi bağlamında hepimizin eşit olduğu anlamına geliyordu. Eskiden öyleydi. Bugün eşitlik aynı olmak değildir. Sürüden farklı olmamak anlamına geliyor ve farklılıkların eşitliği tehdit edeceğine dair genel bir korku hakim. Eminim ki bu bakış açısını aşabilirsek aynı olmak yerine yeniden gerçek eşitliğe bırakacak ve yaratıcılık gelişecektir. Cesaret ve inanç olmadan yaratıcılık mümkün değildir. Bu nedenle cesaret ve inancın anlaşılıp geliştirilmesi yaratıcı tutumun oluşması için vazgeçilmez koşuldur. Yaşama isteği arkadaşlar. Bana öyle geliyor ki ölümün bu şekilde yadsınması kültürümüze yayılan bir tutum olan doğaya yabancılaşmamızdan kaynaklanıyor. Doğa Rönesans'tan bu yana bir fetih nesnesidir. İnsanın en büyük gururu doğayı tamamen fethetmek, insan yapımı bir dünya yaratmak ve Tanrı gibi, burada da Tanrılar gibi olacaksınız gibi bir kitabı vardı hocanın, ona bakmanızı tavsiye ederim. Tanrı gibi her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten bilim ve teknik olmaktır. Ölüm gerçekten de doğayı fethetmek mitimizi yalanlayan, onunla ters düşen tek olgudur. Ölüm tekniğimizin sınırlarını gösterir. Ölümün olduğu bir dünyada daha ciddi ne olabilir? Gerçekten öyle. Sayfa 109'dayız. Bir kişinin yaşamak için güçlü bir istek duymaması ve ölmekten çok korkması bambaşka şeylerdir. Bunu açıklamak da çok fazla zaman alacaktır. Ancak en azından bir nokta üzerinde durmak istiyorum. Ölüm korkusu tam anlamıyla canlı olmama duygusuyla, yani keyifli veya anlamlı bir yaşam sürmemiş olma duygusuyla orantılıdır. Çok güzel laf. Tam anlamıyla canlı olan kişi ölümden korkmaz. Çünkü onun kimliği benliğinde ve içsel aktivitelerinde yatar. Ancak kimliği sahip olduklarında yatanlar, maddi varlıklar, sosyal statü, prestij, güç ve benzeri, ben sahip olduğum şeyim kalıbına uyarlar. Kültürümüzdeki çoğu insan bu kalıba uyar. Benlikleri sahip olduklarının toplamıdır ve en değerli varlıkları egoları, yani kendileridir. Onlar için ölüm korkusu yaşamama korkusundan çok sahip oldukları en değerli şeyi, yani kendilerini kaybetme korkusudur. Çok güzel anlatmış. Gerçekten yaşamayı bilmeyen insanlar ölümden korkar arkadaşlar.
Polat Alemdar'ın bir lafı vardı. Çok hoşuma gitmişti duyduğumda. Böyle karşısındaki Aron Feller mi ne şey diyordu buna. Ölümden korkmuyor musun diyordu. Çok güzel laf söylemişti. Biz demişti Müslümanız. Yani Müslümanızı ben ekliyorum. Herhalde dememişti onu ama. Biz dedi ölümü de yaşamayı da sizin kadar ciddiye almıyoruz demişti. O çok çok güzel bir laftı yani. Hani gerçekten Alev Alatlı'nın videonun başında bir yerde söyledim ya biz pardon bunu söylemedim. Başka bir videoda söylemiştim galiba. Alev Alatlı'nın bir lafı vardır. Hani Türkler ölmeyi bilen millettir. Yani ölmeyi bilen insanlardan fayda vardır gibi bir şey söylüyor. Gerçekten biz ölmeyi biliriz. Millet olarak yani yeri geldiğinde ölmeyi biliriz. Niye öldüğümüzü de biliriz. Hani rahmetli Gazi Paşa'nın Çanakkale hatıratlarını anlatırken şey vardır hani anlatıyor işte Allah'tan şey diyordu ilahi askerlerim diyordu ilahi sebeplerle çok mutediller. Hani siperden çıkıyor 3 dakika sonra öleceğini biliyor. Yine de o sipere koşuyor. Hani siperden çıkanı görüyor. 3 dakika içinde öldüğünü görüyor. Kendisinin 3 dakika içinde öleceğini biliyor. Ona rağmen ne bir tereddüt ne bir şey. Onlar için iki semavi netice var diyor. Biri şehit olmak, biri gazi olmak. Allah'tan şey diyor, iyi askerlerin pek şey diyor emirlerimi yerine getiriyor falan diyor. Zaten kendi de öyle gazi oluyor. Kendi de öyle savaşıyor. Yani gerçekten millet hani hoca bizim kültüre biraz yabancı her ne kadar mistik kültürü, Zen Budizmini falan filan biraz Asya taraflarını bilse de Müslüman kültürü Erik Fromm yaşadığı dönemde içeriden tanıma fırsatı bulsaydı eminim başka şeylerde yazardı gibi geliyor bana. Çünkü gerçekten Müslümanlar ölmeyi bilen millettir. Ölmeyi bilen insanlardaki bu şey diyor ya hani çünkü onun kimliği benliğinin içsel aktivitelerinde yatar. Bizim için o yaşama içsel aktivite ilahidir arkadaşlar, nuranidir. Biz çünkü ölümden sonra da hayatın olduğuna iman etmiş, inanmış insanlar olarak ölümle bir şeylerin bitmediğini biliriz. Ve bu gerçekten önemli bir şey. Sadece öteki dünya için önemli değil. Yani yanlış anlaşılmasın. Bu dünya için önemli bir şey arkadaşlar. Çünkü özetle şunu söyleyebilirim. Hani bu dünyayı bu hale getirenler ölmeyi bilmeyen insanlar. Ölmeyi bilmeyen milletler. Hani şurada hocanın diyor ya işte tabiatla mücadele ediyor ama ölüm bunu hatırlatıyor. Yani bu teknikle, şeyle, bilimle dünyayı ele geçireceğim, kendime hakim kılacağım, doğayı, tabiat benim emrimde olacak deyip o ölüm gerçeğiyle yüzleşen batılılar. Biz değiliz. Bizim öyle tabiata hakim olma meselesi yoktur. Bizim eski İslam filozoflarında da vardır. Bugün de vardır. Ben de çok çok atıf yapıyorum. İnsan dediğin doğayı mamur eder. Dünyayı mamur eder. Ona hakim olmaz. Onu daha estetize eder. İnsan algısında daha güzel hale getirir. Ama bunu yaparken tabiatın fıtratını bozmaz. Doğasını bozmaz. Ona estetik bir insan algısında estetik bir görünüm kazandırır. Anlam kazandırır. Daha iyiye getirir. Yani genelde biz dünyaya böyle bakarız. Batılılar o sömürüyle bakar. Ve bugün dünyanın bu halde olması ölmeyi bilmeyen kapitalist, sömürücü, emperyalist devletler yüzündedir. Bizim yüzümüzden değil yani. Önemli. Daha önce bahsettiğim varsayımlara son bir tane daha eklemek istiyorum. Bu varsayım çok sayıda insanın tıp alanına karşı bilinçsiz bir direnç ve başkaldırı içinde olduğudur. Neden böyle hissediyorlar? Onlara çok iyi bakılmıyor mu? Birçok hayat kurtarılmıyor mu? Daha birçok soru yöneltebilirim. Ancak bu sav konumuzun dışındadır. Tıpta belli ve belki de giderek artan bir bürokratikleşme söz konusudur. Hasta bir nesne, tıbbi rutinin gerektirdiği çeşitli aşamalardan geçirilecek bir şey haline gelir. Genellikle ona yeterince bilgi verilmez. Doktor geleneksel mesleki gizemini kısmen korur. Hasta doktorun ne yapacağına karar veremez ve doktor genellikle doğrudan veya dolaylı olarak ima edilen bir eleştiriye hatta bir soruya karşı hassastır. Hasta genellikle gözü korkutulmuş, yönlendirilmiş, güçsüz olmanın verdiği tuhaf bir duygu içindedir. Durum böyle olunca da kendini göstermek için çok az seçeneği kalır. Bu sorun hocanın yaşadığı dönemde vardı, kitabın yazıldığı dönemde. Doktorlar hasta bir nesne olarak bakıyordu ve günümüzde çok fazla sıkıntı yarattığı için artık hastaların tercihine sunma. Mesela siz de gidiyorsunuz hastaneye. Doktor size alternatifleri söylüyor, ihtimalleri söylüyor. Siz tedaviler arasında bir seçim yapıyorsunuz. Doktorlar size durumu açıklıyor falan. Hani bu durum aslında bir yandan iyi oldu. Gerçekten hastaya bilgi verilmesi olayın insani bir tarafı oluyor falan. Ama her şeyde olduğu gibi bunu da suistimal ettiler. Artık böyle doktorun işine karışan hastalar oldu. Gerçekten teknik bir uzmanlık var. Adam sana sadece için rahat olsun diye süreci anlatıyor, bilgi veriyor. Sen internetten öğrendiğin bilgilerle tabibin, hekimin işine karışıyorsun. Yok şöyle olmasın mı, böyle olmasın mı diyorsun falan.
Alternatif doktorlara gidiyorsun. Farklı farklı şeyler alıyorsun. Yani gerçekten o bir şeyi de suistimal etmeyelim gibi bir yere geliyor. Güçsüzlük duygusu üzerine. Burjuva karakterin kendine özgü bir ikilemi vardır. Bir yandan çevreye çok aktif bir tutum sergiler, onu bilinçli olarak şekillendirir ve değiştirir. Aynı zamanda doğayı daha önce hiç görülmemiş bir şekilde boyunduruğu altına almıştır. Teknik başarıları ve icatları, insanın doğa üzerindeki hakimiyeti ve insanın gücüne dair kurulan tüm hayalleri gerçekleştirmeye çok yaklaştı. Öte yandan burjuva insanı tamamen zıt karakter özellikleri sergiler. En görkemli ve harika şeylerden oluşan bir dünya üretir. Ancak onu yabancılaştıran ve tehdit eden yine kendi yarattıklarından ibarettir. Bunlar yaratıldıktan sonra insan artık kendini onların efendisi değil, hizmetkarı olarak hisseder. Bu makalenin konusu burjuva karakterinin belirtilen ikileminin bir tarafı olan güçsüzlük duygusudur. Burjuva karakterinin tanımlanması ve analizinde bu duygu şimdiye kadar pek dikkate alınmamıştır. Bunun nedenlerinden biri apaçık ortadadır. Güçsüzlük hissi belli dindar insan tiplerinin aksine burjuva insanı için temelde bilinçli değildir ve tamamen psikolojik betimsel yöntemler temelinde çok az hissedilebilir. Burjuva ile güçsüzlük yan yana gelir mi? Allah Allah yani. O yüzden biraz da. İnsanlara karşı güçsüz hissetmek diye not düşmüşüm. Güçsüzlük duygusunun ilişkili olduğu nesneler birden fazladır. Bunlardan ilki ve en önemlisi bu duygunun insanlarla ilgili olmasıdır. Kişinin diğer insanları hiçbir şekilde etkileyemeyeceği kanısı devam eder. Kişi ne onları kontrol edebilir ne de onlara istediğini yaptırmayı başarabilir. Bu tür insanlar bir başkası kendiliğinden ciddi bir şekilde bahsettiklerinde, hatta kendilerine veya fikirlerine atıfta bulunduğunda genellikle çok şaşırırlar. Bu tür insanlar bir başkasını kırabileceklerine de inanmazlar. Bu nedenle genellikle alışılmadık derecede saldırgan ifadeler kullanabilirler ve herhangi birisi bir hakarete uğradığında oldukça şaşırırlar. Biraz araştırıldığında bu şaşkınlığın nedeninin kendilerinin asla ciddiye anlamayacaklarını düşünmeleridir. Bu insanlar birilerinin onları seviyor veya onlardan hoşlanıyor olmasının kendileriyle bir ilgisi olabileceğine inanmazlar. Kabuklarından çıkmak, başkalarının sevgi ve şefkatini kazanmak için aktif olmak gibi herhangi bir çaba göstermezler. Diğer insanlarla ilişkili olan güçsüzlük duygusunun bir diğer önemli sonucu da saldırılara karşı kendilerini koruyamamaktır. Bu fiziksel saldırılar anlamına da gelebilir. Ve bunun sonucunda belirgin bir fiziksel çaresizlik duygusu ortaya çıkar. Bu durum çoğu zaman insanların tehlike anında sahip oldukları fiziksel gücü kullanamamalarına, felç olmuş gibi görünmelerine ve kendilerini savunabileceklerini akıllarına bile getirmemelerine yol açar. Nesnelere karşı güçsüz hissetmek diye not düşmüşüm. Güçsüzlük duygusu insanlarla ilişkili olduğu gibi nesnelerle de ilişkilidir. Bu duygu insanların aşina olmadıkları herhangi bir durumda kendilerini tamamen çaresiz hissetmelerine yol açar. Bu yabancı bir şehirde gidecekleri yeri bulmaktan aciz hissettikleri, arabaları bozulduğunda sorunun ne olduğunu bulmak için en ufak girişimde dahi bulunamadıkları, yürüyüş yaparken ufak bir derenin üzerinden geçmeleri gerektiğinde tamamen felç olmuş gibi hissettikleri, yataklarını toplayacak veya gerektiği zamanlarda kendilerine yemek yapacak güçleri olmadığı anlamına gelebilir. Güçsüzlüğün içsel sebebi diye not düşmüşüm. Güçsüzlük duygusu kişinin kendi kişiliğiyle de ilişkilidir. Aslında bu belki de birey için en önemli sonuçtur. Bu düzeydeki güçsüzlük duygusunun bir göstergesi kişinin kendi aktif dürtüleri ve korkuları arasındaki çaresizliğidir. Kişi dürtülerini veya korkularını kontrol etmeye çalışmak için gerekli olan güvene sahip değildir. Söyleyecekleri şey en basit haliyle her zaman şudur: ben böyleyim ve bunu değiştirmek için yapabileceğim hiçbir şey yok. Yukarıda da belirttiğim gibi bu insanlar arzularını ortaya koyabileceklerine ve bağımsız olarak bir şeyler başarabileceklerine inanmazlar. Bu tip insanlar her zaman bir şeyler beklerler ve sonuca hiçbir şekilde katkıda bulunamayacaklarını bilirler. İnanırlar. Sayfa 120. Güçsüzlük duygusunun bilinçli olması en az yoğunluğu kadar değişkendir. Birçok vakada bu duygular bilinçlidir. Ancak bu genellikle üretkenliğin ve toplumsal işlevselliğin sınırlı olduğu ağır nevrotik vakalarla
vakalarda gözlemlenir. Bu durumda insanlar güçsüz hissetme konusunda kendilerini kandırmak zorunda kalmazlar. Güçsüzlük duygusunun tam bilinciyle bağlantılı ruhsal acı azımsanamaz. Sayfa 122 ve 123'ten alıntılar. Güçsüzlük duygusunu yukarıdan bahsi geçen ve vakalardan daha az bilinçli olduğunda farklı bir ussallaştırma ortaya çıkar. Bu durumda ussallaştırmalar açıklayıcı olmaktan çok rahatlatıcı bir niteliğe sahip olur ve kişinin güçsüzlük duygusunun geçici olduğu umudunu güçlendirir. Dindar insanların mucize inancı zaman zaman Tanrı'nın aniden kaderlerine müdahale etmesi şeklindedir. Bunun başka bir biçimi de kişinin kaderinin belli kişiler tarafından değiştirilebilmesidir. Bunun tipik daha önce bahsedilen bir örneği bir doktordan diğerine koşan ve her seferinde doktordan mucizeler bekleyen insanlardır. 123. Zamana olan inançta ise değişim anlık ve ani değildir. Her şeyin zamanla kendi kendine hallolacağı beklentisi vardır. Zamanın kişinin hiçbir karar verme riski almasına gerek kalmadan onu güçsüz bırakan çatışmaları çözeceğine inanılır. Zaman her şeyin ilacı mıdır acaba? Gerçekten hani sen aktif bir katılımla hayatını düzeltmek adına bir şey yapma, sonra zamanla geçer. Geçmez arkadaşlar. Hani yaşanan olay böyle gelip geçmiş olsa bile geçmez. Senin o geçsin diye zihinsel bir çaba sarf etmen gerekir. O süreci yaşaman gerekir. O süreci yaşamak zamanın geçmesi değildir. Aktif katılım demektir sürece. 124 ve 125. Güçsüzlük duygusunun belli belirsiz bir şekilde bilinçli olduğu ve üstesinden gelinebileceği umuduyla dikenlerinin budandığı durumlarda, bu rahatlatıcı ussallaştırmalarda üçüncü bir tepkiyle duygu daha da bastırılır. Duygunun yerini aşırı ödünleme ve gizleyici ussallaştırmalar alır. Bunun en yaygın türü meşguliyettir. Derin bir güçsüzlük duygusunu bastırmış insanların çok aktif ve meşgul olduklarını ve genellikle kendilerine ve başkalarına güçlü görünmeye çalıştıklarını gözlemleriz. Bilimsel bir makale yazmaları gerekiyorsa masa başında hayal kurmak yerine kütüphaneden düzinelerce kitap alırlar, fikirlerine önem verilen uzmanlara danışırlar, belli sorunları incelemek için seyahat ederler, böylece kendilerini beklenen başarıyı gerçekleştirmek için yeterince güçlü olmadıkları izleniminden korurlar. Yazı yazmak yerine böyle bir şeyleri öteleme meselesi. Tam böyle sınav günü kitap okuma gelirdi bana da, Allah'ım yarabbim. Sınav var, sınava çalışman lazım ama ekstra bir kitap okuma dürtüsü gelirdi. Yani o şeyden kaçmak üzerine, ya da ders çalışman gerekiyor ama dur bir etrafı düzenleyin falan yapıyorsunuz ya arkadaşlar. O işte onu anlatıyor. Burjuva toplumundaki ortalama bir insan rutin bir şekilde üstesinden gelmek üzere eğitildiği bir takım görev ve sorumluluklarla karşılaşır ve kimse ondan farklı bir şey beklemediği için gerçek güçsüzlüğünün asla bilincine varamaz. Güçsüzlük duygusuna karşı daha köklü bir tepki her durumda kontrol ve güç sahibi olma çabasıdır. Eğer kontrol sende olursa, güç sende olursa güçsüzlük hissine katılmazsın. Yani en basit dışa vurumu da budur yani. Hani güçsüzlüğü, hani eğer çevrenizde böyle insanlar varsa, hani sürekli böyle bütün güç bende olsun, bütün yetki bende olsun. Hocanın dediği gibi güçsüzlük duygusuna karşı daha köklü bir tepki her durumda kontrol ve güç sahibi olma. Yani her şeyi ben kontrol edeyim, bütün güce ben sahip olayım, bütün yetki bende olsun gibi çevrenizde böyle insanlar varsa arkadaşlar, onlar asıl güçsüzlüklerini dışa vurumu bu şekilde. Küçük ölçekli gerçek güç, büyük ölçekteki gerçek güçsüzlüğün yerini almayı başardığında çoğu zaman yaşam boyunca devam edecek bir denge kurulur. Bu vakaların en yaygın olanlarını özellikle Avrupa küçük burjuvasında rastladığımız erkeklerde gözlemleriz. Bu kişiler toplumsal ve ekonomik yaşamlarında tamamen güçsüz olup eşleri, çocukları ve hatta köpekleri üzerinde güç sahibi olma ve onları kontrol etme arzusu içindedirler. Ve bu arzuyu fark edip gerçekleştirme kapasitesine sahiptirler. Diğer tüm bastırmalarda olduğu gibi güçsüzlük duygusunun bastırılması da onu bilinçten uzaklaştırır. Ancak bu duygunun var olmasını ve belli etkilerini engellemez. Güçsüzlük duygusunun en önemli ve evrensel sonucu öfkedir. Özellikle güçsüzlüğünün damgasını vurduğu bir öfke. Diğer öfke türlerinden farklı olarak amacı düşmanın aktif ve planlı bir şekilde ortadan kaldırılması değildir. Bu öfke daha belirsiz ve aynı zamanda çok daha yıkıcı bir şekilde dış dünyaya ve kişinin kendi benliğine yöneliktir. Öfkenin sonucu her zaman endişedir. Öfke ne kadar bastırılırsa endişe de o kadar artar. Bu makalede bundan sorumlu olan karmaşık mekanizmalara değinemeyeceğiz demiş.
Sayfa 28-29'dan alıntılar. Kişi kendi öfkesini bastırmak için başkalarına kızgın değilim, onlar bana kızgın düşüncesiyle özetlenebilecek bir duygu üretir. Herkes bize düşman meselesi arkadaşlar. Halbuki sen millete düşmansın, düşman olmak istiyorsun, öfkeni öyle vurmak istiyorsun ama onlar bana düşman diyorsun işte. Bu kişinin başkalarının ondan nefret ettiği veya ona eziyet ettikleri hissine kapılmasına neden olur ve bunun sonucu da endişedir. Güçsüzlük duygusu endişe yaratır ve endişe de güçsüzlük duygusunu güçlendirir. Psikanalitik durum, güçsüzlük duygusunu, bu duygunun gizlenmesi veya üstesinden gelme girişimlerini farklı açılardan gözlemlemek için oldukça elverişlidir. Bu duyguya sahip bazı analizanlar analiste sürekli değişemeyeceklerini söyler. Ama değişebilir falan. Sayfa 133 önemli demişim. Ciddiye alınmama birçok farklı tipik davranışla ifade edilir. Çocuğa verilen sözler tutulmaz, belli sorular ciddiye alınmaz veya samimiyetsizce yanıtlanır. Nedenleri söylenmeden çocuğa emirler verilir. Tüm bunlar arkadaşça davranılarak gerçekleştirilebilir. Ancak çocuk yine de dikkate alınmadığını ve temelde ona verilen her türlü özgürlüğün elinden alınabileceğini hissetmeye devam eder. Yani çocuğu böyle emir kipiyle, baskıyla, kendi düşüncelerini hani kitabın başında diyor ya sevgi yapıyor. İşte bu çocuktan siz daha sonra birey olmasını, özgür olmasını, kendi kararlarını vermesini, hayatla mücadele etmesini falan bekleyemezsiniz arkadaşlar. Yani çocuğunuza sürekli emirle, komutayla bir şeyler yaptırıyorsun, tehditle falan. Artık ne demiştik? Anonim otorite kuruyorsun falan. Sevgiyle boğuyorsun çocuğu. Ondan sonra bu çocuk niye kendi kararlarını vermiyor? Niye 30 yaşına gelmiş hala ergen gibi davranıyor? Öyle yetiştirdin çünkü ve toplumumuzun çoğu öyle yetiştiriyor şu anda. Yetişkin, saygı duyduğu diğer yetişkinlerle olan ilişkisinde olduğu gibi çocuğa karşı da aynı şekilde samimi ve güvenilir olmak zorunda hissettiği zaman çocuk ciddiye alındığını hisseder. Ve o zaman büyümeye başlar. Bizim neslin hali etik değerlerle dolu, hayat gerçeklerine uyumlu olmamız istendi. Burjuva çocuğunun gerçeklikle ilişki kurmasına izin verilmez. Çocuk gerçeklikten korunur. Bu nedenle dünyası kaçınılmaz olarak yanılsamalarla dolu, hatta hayali uhrevi bir karakter kazanır. İnsanların büyük bir çoğunluğu uyumlu ve anlayışlı olmaları gerektiğine ve mutlu olabilmek için kendi taleplerini azaltmaları gerektiğine inanırlar ve belli bir dereceye kadar bu erdemleri gerçekten somutlaştırırlar. Ancak yetenekli iş insanları ve diğer tüm başarılı insanlardan oluşan küçük bir grup için bu tür kurallar geçerli değildir. Başarılı olmak istiyorlarsa talepkar ve acımasız olmak zorundadırlar. Ancak doğru zamanda seçkinlerin çocukları bu başarıya ulaşmanın sırrını keşfederler. Çocuğa verilen tüm öğütler unutulmalıdır. Büyük kitleler bunu keşfedemeyebilir. Bu nedenle çocuğunun yaşamları boyunca kafası karışıktır ve toplumda neler olup bittiğini anlayamazlar. Birçoğu için başarma arzusuyla çocuklukta kendilerine öğretilen idealleri gerçekleştirme arzusu arasındaki çelişki nevrotik hastalıklara yol açar. Kesinlikle hissettirilir bizim sohbetler demişim. Aksi yöndeki tüm ideolojilere rağmen çocuk hasta ve yaşlılar gibi ciddiye alınmaz. Burjuva toplumunda bir kişinin değeri onun ekonomik olarak başarılarıyla ölçülür. Saygınlığı ekonomik kapasitesine bağlıdır. Ekonomik gücü olmayan insanlar da nihayetinde insan olarak kabul edilmez. Duygusal sömürünün kökenleri demişim, not düşmüşüm buraya. Çocuğun ciddiye alınmaması onun biyolojik çaresizliğine dayanmaktadır. Çocuk uzun bir süre boyunca çaresizdir ve yetişkinlere bağımlıdır. Çocukların bu çaresizliği yetişkinlerde bir kahramanlık veya annelik eğilimi uyandırır. Ancak gerçekte olan bilinçli veya bilinçsiz olarak çocuğu çaresizliği yüzünden hor görme ve aşağılama eğilimidir. Gerçekten ya, hoca burada burjuva toplumu falan diyor da bizim toplum acaba burjuva toplumu mu oldu? Yani herhalde en azından bu tarafları benziyor. Yani burada yazdığım şeyler arkadaşlar gerçekten çok önemli. Özellikle şu çocuk meselesinde söylediği gibi gerçekten bizim toplumumuzda anne baba ve çocuk ilişkisi çok çok kötü durumda. Yani hiçbir anne baba gerçekten çocuğunu sevmiyor. Sadece şuradaki dediği gibi hor görme ve aşağılama eğiliminden doğan bir acıma hissi, bir sömürme duygusu. Hani buradan da bunu söyleyince de direkt işte ne yaptım ki ben, paramı istedim falan filan. Adam şeyi anlamıyor. Yani içgüdüsel olarak yapıyor da şeyin farkında değil. Duygusal
duygusal bir sömürü. İnsan olmanın gerekliliği duygusal bir haz, tatmin duygusudur ya. Bu yüzden belki iyilik yaparsın. Bu yüzden şey verirsin. İnsanlara yardımcı olursun. Bunlar etik değerler olduğu kadar insanı ruhi açıdan tatmin eden de duygulardır ya. Bunun en büyük nesnesi işte bizim toplumumuzda çocuktur. Çocuk üzerinden o sevgiyi sömürürsün. Yani çocuğa istediğini yaptırırsın. O da seni sever. Sen de ona para verirsin. Böyle aranızda garip bir ilişki vardır. Ve asla bu ilişki de günü gelir. Çocuk artık buna ihtiyaç duymadığında, senin maddi gereklerine ihtiyaç duymadığında ya da fiziksel buradaki durumda olduğu gibi ihtiyaç duymayıp kendi bağımsız olduğunda ve bunu bağımsızlığı elde ettiğinde bu sefer de duygusal manipülasyon başlar. Ben sana şunu ettim, bunu ettim, bunu yaptım da sen bana böyle yapıyorsun başlar. Yani Türk toplumu, hani o klasik övüyorlar ya bizim Türk aile yapımız falan. Arkadaşlar Türk aile yapısı falan kalmadı. Türk toplumun aile yapısı çürüdü. Yani bu çürümenin sebepleri sadece televizyondaki gündüz kuşağı, kadınlar, erkekler, sosyal medya değil. Sakın bir yaşlılar, ihtiyarlar beni dinliyorsanız şey yapmayın. Sizden dolayı çürüdü. Yani bunların hiçbiri yokken bu toplum çürümüştü zaten. Türk aile yapısı diye bir aile yapısı kalmadı. Yani gerçekten çok kötü durumda bizim ailemiz, aile yapımız. Ne olacak bu şeyle bilmiyorum. Üzülüyorum ama bilmiyorum yani gerçekten. Diğer bir husus şurada mesela, hani onu da sohbet etmek istiyorum biraz. Hani bizim toplumumuzda, bizim çocukluğumuzda şöyle iyilik yap, böyle iyilik yap diye yetiştirildik. Sonra kapitalist sisteme salındık. Ondan sonra da sen niye işte başarılı olamadın, sen niye bir iş bulmadın, sen niye para kazanmadın falan. Ya şuradaki cümle o kadar doğru ki bizim toplumumuzun saygınlığı ekonomik kapasitesine bağlıdır. Yani bizim toplumumuzda İstediğin kadar o bize çocukken öğretilen iyilik yap, işte insanlara iyi davran, bencil olma, bütün o güzel güzel anlattılar ya bize, bir çocukluk hülyası anlattılar ya. Aslında işte böyle yazarları okudukça şey anlıyorsun. Onun da altyapısında şey var. İtaat et, beni uğraştırma. Seni daha iyi sömürebilmek için falan, yönlendirebilmek için yapılan şeylermiş meğer bunlar, bencillik falan. Hani benim en nefret ettiğim laf hep şey olmuştur. Hani onu bir hadis dediler ama bilmiyorum hadis mi gerçekten falan. Hani ama gerçekten benim artık böyle tüylerimi diken diken eder. Benlik şeytandandır. Hani o benlik şeytandandır lafındaki benliğin de o olmadığını biliyorum ama en böyle beni şey yapan, zıplatan laf bu olmuştur. Çünkü öyle öyle bana kandırıldı. Hani ben bir bireyim, fikirlerim var, düşüncelerim var, böyle düşünüyorum dedikçe işte benlik şeytandandır, benlik şeytandandır. Ya ben yokum o zaman, yani hani ben zaten insan değilim falana geliyordu olay ve bu laflarla ben bu toplumdan, aileden, çevreden, insanlardan bayağı uzaklaşmıştım, hatırlıyorum. Yani böyle diye yetiştiriyorlar çocukları bütün böyle ahlaki duygularla, ondan sonra para mı kazanmıyorsun? Yani gerçekten arkadaşlar bizim toplumumuzda öyle bir yaşa gelip de belli oranda hayatta tutunamıyorsan, yani öyle sakın anne baba koşulsuz sever, inanmayın böyle şeylere gençler. Hani bazı sohbetlerimde söylüyorum ben gene videolarda. Annem baban dahil kimse kimseyi Türk toplumunda karşılıksız sevmez. Çünkü karşılık sevme pratiği çok yaratıcı ve sağlıklı bir sevmedir. Gerçekten sevmedir ve bizim toplumumuzda öyle bir sevgi yok. Hocanın anlattığı gibi, benim yorumladığım gibi bizim toplumumuzda sömürücü bir sevgi var. Haliyle anne babanız da sizi karşılıksız sevmez. Hele bir yaşa geldikten sonra hala sana bakmak zorundaysa çok zoruna gider. Yani bir yaşa geldin ve hala belli para kazanmıyorsan, komşunun çocuğu senden daha iyi kazanıyorsa falan, senin gerçekten hükmün yoktur. Yani senin bir sosyal statün, bir maaşın, yani seni toplumda ayırt edici bir özelliğin yoksa seni kimse de sevmez. Hani fakir adamı sadece anası sever diye bir şey var ya, anası da sevmez fakir adamı. Parasız adamı kimse sevmez. Bırakın şeyleri. O yüzden gençler, elinizden geldiğince buradan şeyi yanlış anlamayın sakın ha. Geçen o konuştuğumuz gibi alfa erkek, beta erkek saçmalığı diye konuştuğumuz gibi buradan şunu anlamayın. Doğrusu ne yaparsan yap parayı bul değil. Doğrusu insanları takma bu kadar. Hani sana sosyal statünden dolayı, parasızlığından dolayı bir şeyler hakir gören insanları ciddiye alma. Sana iyi davranmayan insanlara ilişini kes. O insanlara selam verme. Benim dediğim başka bir şey. Namuslu, üretken, çalışkan bir insan olarak yaşa. Elindekiyle geçinmeye çalış, kanaat et. İnsanlara elinden geldiğince iyilik yap. Ama sana parandan dolayı, kazandığından dolayı hakir görenlere, kötü davrananlara buna müsaade etme. Annem baban gelip şunun çocuğu ne kadar kazanıyor ya da bu arkadaşın gelip şunu niye böyle yapmadın dediğinde onları ciddiye alma. Gerekirse ağızlarının payını verebil. Anlatabiliyor muyum? Yani mevzu o. Hani buradan yanlış anlaşılma olmasın. Ne olursa olsun parayı bul değil. Çalış, üret, insanlara faydalı ol ve gerisini takma. Bu toplum çünkü ciddiye alınacak bir toplum değil. Öyle söyleyeyim. 136.
Biraz sinirlendim ha. 136. Burjuva insanı ne olup bittiğini bildiğine inansa bile bu yanılsama toplumda ve kendi içinde işleyen temel güçleri hiçbir şekilde yönlendiremediği gerçeğini değiştirmez. Yüzlerce ayrıntıyı görür, onları gözlemler. Bir ayrıntıdan yola çıkarak bütünü anlamaya çalışır. Ancak karşısına çıkan her yeni ayrıntı onu şaşırtır ve kafası karışır. Kilit güçlere ve dizimlere ilişkin doğru içgörü, kişinin hem kendi hem de toplumunun kaderi üzerinde etkili olacak eylemlerde bulunmasının bir koşulu olduğundan bilgisizliğin ve içgörü eksikliğinin sonucu bireyi güçsüz hale getirmektedir. Doğru bir toplumsal kuramın ve birey söz konusu olduğunda doğru bir psikolojik kuramın olmayışı güçsüzlük duygusunun önemli kaynaklarından biridir. Kuram eylem için bir ön koşuldur. Ancak bir kuramın varlığı ve hatta kolay erişebilirliği henüz insanların etkili bir şekilde harekete geçmesini sağlayamıyor. Detay ve veri bolluğu var. Yöntem ve içgörü önemli demişim. İçgörü daha önemli demişim. Doğru. Hani detay ve veri bolluğumuz var ama yöntem ve içgörü o veriden getiren sezgisel insani durum daha önemli arkadaşlar günümüzde. Eskiden bilgi önemliydi. Çünkü insanlar hocanın tarif ettiği manada zaten yaratıcı bir karakterdi. Çünkü ekonomik koşullar, sosyal düzen ister istemez seni yaratıcı olmaya, üretken olmaya, çevrene duyarlı ve tepki vermeye sevk ediyordu. Ama günümüzde artık bu köreldi. Makinelerden dolayı hepimiz artık yaratıcılığı zayıflamış insanlarız. Daha böyle otomatiğe bağladık. Öyle yaşıyoruz. Ama mevzu şu. Bugün bu olduğu için de yaratıcılık ön planda. Eskiden yaratıcılık vardı. Yaratıcı karakter vardı. Bilgi eksikti. Bugün bilgi ve veri var. Ama yaratıcı ve içgörüsü önde olan insan yok. Bu yüzden dolayı o daha önemli. 138. Çabaların sonsuz kalması kısa zamanda zamana olan inanca yol açtı. İnsan başarısız çabalarının, başarının gerçekleşmesi için yeterli zamanın olmadığıyla açıklayabileceği hissine kapıldı ve sabırlı olduğu ve acele edilmediği takdirde büyük değişimlerin gerçekleşeceğini düşünerek rahatladı. Sabır bir fetiş, sabırsızlık ise büyük bir kınama, ayıp olarak görüldü. Ancak zamanla istenilen yönde bir gelişme sağlanmadığı gibi tam tersine kabul etmek zorunda kaldı. Yavaş yavaş bu inancın yerine mucizeler olan inanç aldı. İnsanların çabasının herhangi bir şeyi değiştirebileceğine dair ümitler kesildi ve her şey doğuştan yetenekli liderlerden ve koşullardaki bazı değişimlerden beklendi. İnsan artık neyi değiştirmek istediğini ve nasıl değiştireceğini bilmek istemiyor. İçeriğini tam anlamıyla onaylamasa bile bir tür değişimin hiç çoktan iyi olduğuna ve en azından kendi çabalarıyla başaramadıkları gerçekleştirme olasılığına sahip olduğuna inanıyor. Suç hep başkasının zaten. Önemli ve özet demişim. Temel siyasi ve toplumsal faktörlere ilişkin tutum mutlak bağımlılık duygusuyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Kaderin bu güçleri gerçekçi olarak doğal hukuk veya değiştirilemez somut gerçekler felsefesi olarak halkın geçmişinin gücü, dini olarak Tanrı'nın iradesi ve ahlaki olarak ödev biçiminde ussallaştırılabilir. Her türlü bireysel eylemin sona erdiği ve yalnızca körü körüne bir boyun eğmenin mümkün olduğu, insanın dışında olan daha yüksek bir güç her zaman üstün gelir. Bireyin çaresizliği otoriter felsefenin temel ilkesidir. Bu çok çok güzel bir laf gerçekten. Yani klasik dönemde dindi, daha önceki dönemde başka bir şeydi falan. Bu günümüzde artık para baskısı, kapitalist sistem falan fark etmez. Sonuç olarak birey her dönemde güçsüzdü şeyin karşısında. Yani o otoriter felsefe, kolektif güç, devlet, Leviathan karşısında daima güçsüzdü ve bu daima kullanıldı. Her dönemde başka şekilde. Garanti edilen gelirin psikolojik boyutları. Bu makale yalnızca garanti edilen gelirin psikolojik boyutlarına, değerine, risklerine ve ortaya çıkardığı insani sorunlara odaklanmaktadır. Bu kavramın kabul edilmesinin en önemli nedeni bireyin özgürlüğünü büyük ölçüde arttırabilecek olmasıdır. İnsanlık tarihinde şimdiye kadar insanın özgürce hareket edebilmesini sıralayan iki faktör vardır. Yönetenlerin kullandıkları güç, özellikle muhalif olanları öldürme kapasiteleri ve daha da önemlisi kendilerine dayatılan çalışma ve toplumsal koşulları kabul etmek istemeyenlerin açlıkla tehdit edilmesi. Çalışmazsan açlıktan ölürsün. Çalışmayana ekmek yok. Bu tehdit insanı yalnızca kendisinden talep edilenler doğrultusunda değil, aynı zamanda farklı davranmaya, hareket etmeye dahi çalışmayacak şekilde düşünmeye ve hissetmeye de zorlamıştır. Doğru. Buradaki temel faktörün yöneticilerin açgözlülüğünün değil, düşük üretkenlik olduğunu belirtmek gerekir eskisi için.
eski zaman için. Ekonomik bolluğun yaşandığı çağda mümkün olan garanti edilen gelir insanı ilk kez açlık tehdidinden kurtarabilir ve böylece insan gerçekten özgür olabilir ve her türlü ekonomik tehditten bağımsız hale gelebilir. Ama olmuyor. Neden? Çünkü o bir yönetim aygıtı. Kıtlık psikolojisinin yerini bolluk psikolojisinin alması insan gelişimindeki en önemli adımlardan biridir. Kıtlık psikolojisi endişe, kıskançlık ve bencilliğe neden olur. Bu durum dünya genelinde en çok köylü kültürlerinde görülür. Bolluk psikolojisiyle inisiyatif, yaşama olan inanç ve dayanışmayı beraberinde getirir. Akla ilk gelen soru garanti edilen gelirin çalışma güdüsünü azaltıp azaltmayacağıdır. Kapitalistler öyle diyor ya. Hani eğer birine para verirsen niye çalışsın ki meselesi var, onu anlatıyor. Bununla birlikte maddi güdülenmenin çalışmak ve çaba göstermek için tek güdülenme olmadığını gösterebileceğimize inanıyorum. Gerçekten öyle. Yani ben mesela okumayı, yazmayı, üretmeyi, zihinsel faaliyette bulunmayı seviyorum ya. Sen bana milyon dolarlar da versen ben gene yüksek lisans, akademik kariyer, gene o sıkıntıya girerim yani. Gene o makaleyi yazayım, o tebliği hazırlayayım, o kitaba çalışayım, o konuyu araştırayım diye o sıkıntıya girerim. Hatta daha çok girerim yani. Hani param pulum daha iyi olursa daha iyi araştırırım. Gerçekten insan üretme güdüsü sadece şey değil ya da bir insanın hobisi var mesela adam ahşap ustası, marangoz gibi ahşap ustası. Yani ondan bir geliri de yok. Hani şu anda kapitalist sistemle biraz bunları bireysel çabaları reklam yapma, paraya çevirme durumları oldu ama adam eskiden beri mesela bir zanaatı var. O zanaatten hiç para kazanmadığı halde var. O zanaatten para kazandığını düşün. Para versen o zanaatten vazgeçer mi? Geçmez. Demek ki bir şeyi var. Belki bu sadece biraz daha ağır işler, daha sıkıntılı işler için olur. Onda da zaten hafif bir daha fazla para getirisiyle onu da sağlarsın motivasyonuyla. Her şeyden önce başka güdülenmeler de vardır. Gurur, toplum tarafından takdir edilme, çalışmaktan alınan zevk gibi. Bunun örnekleri oldukça fazladır. En bariz olanı bilim insanları, sanatçılar gibi olağanüstü başarılarını herhangi bir ekonomik kazanç güdüsüyle değil, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle kazanan insanların yaptıkları işler ve çalışmalardır. Onların güdüleyen faktörlerin başında yaptıkları işe duydukları ilgi, başarılarından duydukları gurur veya ünlü olma arzusu gelir. Örnekler sosyal statü sermayesini anlıyor ama sosyal sermaye herkeste yok demişim. Para ödüllerinin çok düşük olmasına rağmen Prusya'daki geleneksel kamu hizmetleri verimliliği ve rüşvetin olmayışıyla ünlüydü. O zamanlar onur, sadakat, görev gibi kavramlar verimli çalışma için gerekli güdülerdi. Burada sosyal statü var ama. Sosyal statü meselesi var. Ama o sosyal sermaye herkeste yok yani öyle bir durum var. İkinci olarak insanın doğası gereği tembel olmadığı, aksine hareketsizliğin doğurduğu sonuçlardan muzdarip olduğu bir gerçektir. İnsanlar 1 veya 2 ay boyunca çalışmamayı tercih edebilir. Ancak büyük çoğunluğu para almasa bile çalışmak için yalvarabilir. Doğru. Gerçekten insanlar öyle uzun süre hani şu anda tabiatımız biraz bozuldu. Fıtratımızı biraz oynadılar. Bir tembellik şeyi var gibi ama uzun süre serbest bıraksan kimse yani ölene kadar yatayım hareket etmeyeyim demez. İlla bir şeylerle uğraşır. Bir başka karşıt düşünce şöyledir. Rahat bir yaşam sürenlerin yılda diyelim ki 15.000 dolar kazandıkları bir işi kaybetmekten en az işlerini kaybetmeleri halinde aç kalacak olanlar kadar korktuklarını düşünürsek açlık korkusunun ortadan kalkması insanları gerçekten daha özgür bir hale getirecek midir? Bu karşıt düşünce geçerliyse o zaman garanti edilen gelir insanların büyük çoğunluğunun özgürlüğünü arttıracak ancak orta ve zenginler sınıfı için bu geçerli olmayacaktır. Doğru, onlar zaten açlık sınırında olmadı. Adamın mesela şu an çalışmayı bıraksa aç kalmayacak kadar parası zaten var ama ona rağmen sürekli çalışıyor. Parasız kalmaktan korkuyor. Çünkü orta ve üst sınıfın durumu başka. Yol haritasını tarif etmiş hoca. O halde garanti edilen gelir uygulaması için ne yapılmalıdır? Genel anlamda sistemimizi azami tüketimden optimal tüketime dönüştürmeliyiz. Bunun anlamı şöyledir. Sanayide bireysel tüketim için, üretimden kamusal kullanım için üretime geçiş. Okullar, tiyatrolar, kütüphaneler, parklar, hastaneler, toplu taşıma araçları, konut. Başka bir deyişle bireyin içsel üretkenliğinin ve aktifliğinin temelini oluşturan şeylerin üretimine önem verme. Yani homo consumer'sun yani homo tüketici insandan doymak bilmezliğinin esas olarak yediği, bünyesine dahil ettiği şeylerin bireysel tüketimin göstergesi olduğu, bireyin yaşamdan zevk almasını sağlayan ücretsiz kamu hizmetlerinin açgözlülük ve doymak bilmezlik uyandırmadığı gösterilebilir. Azami tüketimden optimal
tüketime geçiş, üretim kalıplarında köklü değişiklikler yapılmasını ve aynı zamanda iştah kabartan, beyin yıkayan reklam gibi yöntemlerin ciddi bir şekilde azaltılmasını gerektirecektir. Bu aynı zamanda köklü bir kültürel değişimi de beraberinde getirmelidir. Örgüt insanının maddiyatçılığına ve yönlendirilmiş, manipüle edilmiş karınca yuvalarına karşı yaşamın insani değerinin, üretkenliğinin ve bireyciliğinin yeniden doğuşudur. Bir bireyin askeri meşru ihtiyaçları nelerdir demişiz. Belli bir eşiğin üzerindeki tüketimi aşmamalı ve vergiye tabi tutulması düşünülebilir. Hani ihtiyacı olandan fazlasını tüketirse önce neye ihtiyacı var onu tespit edeceğiz. Sonra ihtiyacından fazlası tüketimi vergiye tabi tutacağız. Buna benzer bir şey ben son zamanlarda görüyorum, çok da hoşuma gidiyor. Örnek veriyorum, bir yere giriyorsun, sınırsız pizza, sınırsız kanat, sınırsız şu diyor. Tamam ama diyor masanda kaldığı kadar şu kadar para diyor. O çok çok güzel bir şey. Zaten insanın belli ki işletmeci onun ekonomik şeyini, maliyetini hesaplamış. Bir insanın aşağı yukarı yiyebileceği şey belli. Ortalama bir karla gayet de makul seviyede oluyor genelde. Hani sınırsız diyor ama sen ziyan etmeyeceksin diyor. Bence çok çok gerçekten optimum şeyi sağlayacak bir şey bu. Yani parayı motive edici değil, aslında caydırıcı olarak kullanınca böyle güzel şeyler var. Ben tavsiye ediyorum. Garanti edilen gelir düşüncesine üzerinde çalışılması gereken bir başka düşüncenin daha eklenmesinin önemli olduğuna inanıyorum. Belli ürünlerin, malların serbest tüketimi. Buna örnek olarak öncelikle ekmek, sonra süt ve sebze verilebilir. Bir an için herkesin bir fırına gidip dilediği kadar ekmek alabileceğini varsayalım. Ekmeklerin ücreti devlet tarafından ödenecek. Tamam. Yani bu bir süre sonra açgözlülük olur arkadaşlar ama hani eğer bu bir süre sonra gidip insan her gün gidip o ekmeği alabileceğini bilirse durduk niye fazla fazla ekmek alsın? Bir süre sonra gerçekten ihtiyacı olan kadar ekmek alır. Böylece insan çalışmayana ekmek yok ilkesinden kurtulmuş olacaktır. Evet, bir adım daha ileri gidebiliriz. Yalnızca ekmek, süt, sebze veya meyve gibi temel gıda ihtiyaçlarını değil, askeri giyim ihtiyaçlarını herkesin para ödemeden, örneğin yılda bir takım elbise, 3 gömlek, 6 çift çorap gibi belirlenen miktarda ürüne sahip olabileceği bir sistem kurulabilir. Ve tabii ki çok gelişmiş toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesinden sonra ulaşım da ücretsiz olması durumunda özel araçlar çok daha pahalı olacaktır. Doğru, bu pahalı olma meselesi kanalda bir Ivan İlyiç'in Enerji ve Tüketim diye bir kitabını inceledik. Orada trafik üzerinden sömürüyü anlatıyor. Yani trafiğin enerji sömürüsünü anlatıyordu. Orada da hani toplu taşıma olaylarından bahsediyordu. Ona da bir bakmanızı tavsiye ederim. Barınma sorununun da aynı yöntemle çözülebileceği düşünülebilir. Gençler için yatakhanelerin, yaşlılar veya evli çiftler için küçük birer odanın bulunduğu büyük konut projelerini dileyen herkes ücretsiz olarak ulaşabilir. Yani çok komünist, tatlı idealler ama bakalım. Günümüzde pek çok insan sınırsız tüketimin kısıtlanmasının özgürlüklerine müdahale olduğunu düşünüyor. Aslında istediklerini seçme özgürlüğüne gerçekten sahip olanlar yalnızca en tepedekiler. Gerçekten öyle yani. Her şeyi istediği zaman alabilen, istediği kadar para harcayabilen zaten sen ben değiliz ki. Zenginler. Haliyle çok da fazla şey yapmamak lazım, savunmamak lazım. Garanti edilen gelir ilkesinin tam anlamıyla etkili olabilmesi için olması gerekenler: 1. Tüketim alışkanlıklarında yapılacak bir değişiklik. Homo consumers'ın consumers'ın üretken ve aktif insana dönüşmesi. Spinoza'nın kullandığı anlamda. 2. Hümanizmde, yani teistik, tanrıcı veya teistik olmayan biçimde olduğu gibi yeni bir ruhsal tutumun yaratılması. Ve 3. Gerçekten demokratik olan yöntemlerin yeniden doğuşu. Örneğin yüz binlerce birincil gruplar tarafından alınan kararların birleştirilmesi ve toplanmasıyla oluşturulan yeni bir alt meclis, her türlü işletmede çalışan tüm üyelerin aktif katılımı gibi falan. Önemli demişim. Garanti edilen gelirin ancak toplam kaynaklarımızın %10'unu ekonomik açıdan gereksiz ve tehlikeli silahlanmaya harcamaktan vazgeçtiğimizde, az gelişmiş ülkelere sistematik bir şekilde yapılacak yardımlarla anlamsız şiddetin yayılmasını durdurabildiğimizde ve nüfus patlamasını önleyecek yöntemler bulduğumuzda başarılı olacağını unutmayalım. Gerçekten yani gereksiz yere reklamlara, gereksiz yere silahlanmaya harcanan parayla yani gerçekten bu dünya düzelir de bu dünya düzelsin istenmiyor arkadaşlar. Hani hata şöyle değil. Yani iki tane, ben artık o şeye geldim yani. İnanıyorum buna samimi olarak. Yani sistem işte sistem aslında çok iyi de bozukluklarını biz yapamıyoruz gibi değil yani. Gerçekten dünya kötüye gidiyor arkadaşlar ve sistem sömürü olsun. Sistem kötü olsun diye üretilmiş. Yani sistem güzel de hatalarından dolayı bugüne geliyoruz gibi bir yanlış anlaşılma olmasın. Ben artık orada değilim. Gerçekten bir avuç insan, buna ister kapitaliste, ister para babası de, ister dünyayı 3 büyük aile yönetiyor de, ne dersen de, ama bu dünyayı yöneten güç odakları gerçekten sistemi kötü olsun diye
kurmuşlar. Dünya yok olsun, insanlar sömürülsün falan diye kurmuşlar. Ben ona inanıyorum yani. Bolluğun psikolojik ve tinsel sorunları. Bu makalede bolluk içinde yaşayan toplumun, yani refah veya bolluk toplumun psikolojik ve tinsel sorunlarını ele alacağız demiş. Burada çok fazla bir yeri çizmemişim. Neden çizmedim? Çünkü büyük ihtimal bir önceki makalede çok aynı yerler vardı. Tercih aldatması demişim. Marlboro yerine Chesterfield veya Chesterfield yerine Marlboro'yu seçer. Böylece sahte bir kişiliğe bürünür. Artık kendini Marlboro içtiği gerçeğiyle tanımlayabilen bir insandır. Bu onun benliği, kişiliğidir. Seçim yaparken gücünü deneyimler. Gerçekte ise seçimi yalnızca haberi bile olmadığı etkilerin sonucu olduğu için bilinçsizce deneyimlediği şey güçsüzlüğüdür. Yani o dediğim gibi işte bir önceki bölümde anlattım. Elbette her marka kendi sigarasının daha fazla içilmesini ister, ancak bunun gerçekten hiçbir önemi yoktur. Önemli olan insanların sigara içiyor ve seçimi yaparken özgürlüğü ve gücü deneyimliyor olmasıdır. Yani o seçim gücünü. Marlboro içenler, Chesterfield içenler. Yani direkt mesela Marlboro içenle bir tane acı Maltep içen deyince kafanızda bir insan canlanıyor arkadaşlar. Samsun içen, Bafra içen. Hani o şey işte, hani tütün, Bafra içenle kaliteli bir sigara içen kafanızda canlanıyor, pro içen. Halbuki ikisi de aslında tütün. İnsana aşağı yukarı aynı zevki ve zararı veriyor falan. Aşağı yukarı, ama kafanızda bir imaj canlanıyor, işte tercih aldatması bu. Mutluluk simülasyonu demişim. Mutluluk kavramı da tüketimle bağlantılıdır. Bu konu felsefi açıdan ele alınacaksa aydınlanmanın özüne ve psikolojisine geri dönmek gerekir. Bugün insanlara onları gerçekten neyin mutlu ettiğini sorduğunuzda arzu ettikleri her şeyi yapabiliyor olmalarını, onları mutlu ettiği yanıtını alacaksınız. Günümüzde çoğu insanın sahip olduğu mutluluk kavramı budur. Tüketim yalnızca özgürlüğün değil, aynı zamanda mutluluğun da temelini oluşturur ve özgürlüğün ve mutluluğun önündeki tek engel istenilen her şeyi satın almak, tüketmek için yeterli paraya sahip olmamaktır. Tüketim insanı yalnızca pasif insan yapmakla kalmaz. Aynı zamanda bağımlı hale de getirir. Bu durumun daha 19. yüzyılda çok farklı görüşlere sahip Karl Marx ve Benjamin Disraeli gibi düşünürler tarafından fark edilmiş olması çok ilginçtir. Başka bir nokta daha dikkat çekmektedir. Canlı olana değil, mekanik olana verilen önemin giderek artması. Söyleyebileceklerimin Avrupa'da aynı şekilde geçerli olup olmadığını bilmiyorum. Birçok erkeğin spor arabalara duydukları ilginin kadınlara duydukları ilgiden daha fazla olduğunu gözlemledim. O çok enteresan, doğru. Belli bir açıdan bakıldığında bu oldukça ahlaklı bir davranış olarak görülebilir. Ancak ben bunun var olan en ahlaksızca şey olduğunu düşünüyorum. Canlı olan yerine cansız olana ilgi duymak. Bununla ilgili bir dizide bir sahne vardı da hatırlayamadım. Şimdi hiç yormayayım hatırlamak için de sizi. Şimdi ise insanın ihtiyaçlarına yönelik eleştirel bir duruşa sahip olmanın mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt arayacağız. İlkesel olarak iki bakış açısı vardır. Başkalarına zarar vermedikleri sürece tüm ihtiyaçların meşru olduğunu söyleyen göreceli bir bakış açısı vardır. Bu Russocu bakış açısıdır arkadaşlar. Negatif özgürlük müydü? Pozitif özgürlük müydü? Tam hatırlayamadım şimdi. Galiba negatif özgürlük. Evet. Negatif özgürlükler. Yani kimseye zarar vermedikten sonra her şeyi yapabilirsin bakış açısı. Bu aynı zamanda modern bakış açısıdır. Bir insan bir şey istiyorsa, bir şeye ihtiyacı varsa, bir şey arzu ediyorsa o zaman insanın her zaman bu istekleri, ihtiyaçları ve arzuları yerine getirmeye hakkı vardır. İkinci bakış açısı normatiftir. Bu bakış açısına göre iyi ve kötü ihtiyaçlar vardır. İyi ihtiyaçlar nelerdir? Bunlar canlılığı, üretkenliği, duyarlılığı, ilgiyi ve aktiviteyi destekleyen ve devam ettiren ihtiyaçlardır. Kötü ihtiyaçlar ise insanları daha az canlı, pasif ve daha az ilgili kılan şeylerdir. Çoğu durumda kötü ihtiyaçlar gelişen makineleşmenin insanlara sunduğu sentetik ihtiyaçlardır. İyi olan ihtiyaçlar neymiş? Peki ihtiyaçların hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğuna kim karar veriyor? Bir diktatör mü yoksa yöneticiler mi? Bu soruyu antropolojik, psikolojik araştırmalarla akılcı bir yanıt verebileceğine inanıyorum. Yaşamı, canlı olanı ve aktiviteyi destekleyen, devam ettiren ve aktiviteyi ve üretkenliği zayıflatan şeylerin neler olduğu detaylı ve somut bir şekilde tartışılmalıdır. Yani aktif olan, canlı olan iyi ihtiyaçtır diyor. İkinci bölümde bolluk sorununun tinsel yönüne değinmek istiyorum. Pasivite, boşluk ve yaşamın anlamsızlığından bahsederken yalnızca psikolojik ifadeler kullanmadım. Ancak bunlar klinik ve psikolojik açıdan doğrulanabilecek psikolojik ifadelerdir. Burada aktif
üretken insan hakkında bir şeyler söylememe izin veriniz. Aktif ve üretken insan alışılagelmiş anlamda meşgul olan insan değildir. Bu insan genç Marx'ın da tanımladığı gibi içten aktif olan, dünyayla aktif olarak ilişki kuran ve dünyayla bağlantılı olmanın içsel bir gereklilik olduğuna inanan, yaşam boyunca sürekli olarak değişen ve gerçekleştirdiği her eylemde aynı kalmayan, aksine her eylem sonunda kişiliğin de bir değişim meydana gelen insandır. Yani kendini aktif olarak inşa eden, kendini fiziksel ve mental olarak üreten insandır. Kalbi ölen insan mıdır diye not düşmüşüm. Bu nedenle bugün özellikle Anglo-Sakson ülkelerde tartışılan bir soruya karşı tavır almak büyük önem taşır. Tanrı öldü mü? Günümüzde asıl soru Tanrı'nın ölüp ölmediği değil, insanın ölüp ölmediğidir. Ya bu abiyi seviyorum. Gerçekten çok güzel yerlerden yakalıyor yani. İnsanın tüm içsel canlılığını yitirmiş, pasif, boş, yabancılaşmış bir homo consumers'a indirgenip indirgenmediğidir. Ve homo consumers bu arada söyledim arkadaşlar. Tüketen insan, tüketen homo yani. Ve gerçekten insan öldüyse o zaman inananlar ve inanmayanlar arasında geçen teolojik konuşmaların veya diyalogların hiçbir değeri yoktur. Ölüler artık Rabbe övgüler sunamaz diyor mezmurda. Ve bunun yalnızca gerçek ölüler için değil, aynı zamanda içsel olarak ölenler, tamamen pasifleşmiş ve yabancılaşmış insanlar için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten soru şu. Hani insan Tanrı ölüp ölmediği meselesi değil. İnsanın ölüp ölmediği meselesi. Ben başka videolarda da söyledim ya. Hani İslam üzerinden konuşuyorduk. Yani madem din, özelde de benim inandığım İslamiyet insan içinse, Allah bana indirdiyse bu dini, hani benim için indirdiyse, hani özne olan ister istemez ben oluyorum. Hani benim için indirdiyse bireysel bir İslam diye ben bunun video serisini yapacağım inşallah, ama İslam'ın bireyselleşmesi gerektiği meselesi. Hani gerçekten nasıl söylenir? Hani insan yoksa Tanrı, Nietzsche manasında kullanıyorum. Haşa, asla bir Müslüman olarak değil, ama hani Tanrı öldü ya da yaşıyor meselesi insan olmadıktan sonra bir şey ifade etmiyor ki zaten. İnsan ne kadar insan? İnsan olduğu oranda. İnsan zaten bir Tanrı'nın, mesela örnek veriyorum, bir ütopya düşünün. İnsanlar çok güzel, çok şey. Hani ve orada genelde de Thomas More'da da Capella'da da şey vardır hep. O Tanrı, ütopyalarda bir Tanrı meselesi vardır ya. Hani orada o düzenin tanrısal bir düzen olduğunu nasıl anlıyoruz? Çünkü düzen çok iyi, insanlar çok iyi, yalan yok. Ama dikkat edin, tanrısal bir toplum olduğunu, tanrısal bir ütopya olduğunu insanların davranışları ve insanların düzeni üzerinden algılıyoruz. Demek ki mesela Tanrı öldü mü, yaşıyor mu değil. İnsan ne kadar var? İnsanlık ne kadar var? Aktif yaşam başlığı arkadaşlar. Son makale galiba. Birkaç kısa örnek daha verelim. Aristoteles en yüksek aktivitenin tam anlamıyla tefekkür yaşamında, yani hakikat arayışında saklı olduğunu dile getirir. Burada da aktif tefekkür yaşamı dediği için Bay Çulhan'ın daha yeni paylaştık sayılır arkadaşlar. O videoya bakmanızı tavsiye ederim. Direkt bu isimde kitabını yayınladık. Meister Eckhart aktif yaşamla ilgili düşüncelerini dile getirir. Ancak aktiviteden kastı bir şey yapmak değil, insanın iyiliği için sevgi dolu ve özverili bir ruhla hareket etmektir. Spinoza için aktivite ve pasivite kavramları olağanüstü derecede önemlidir. Onun tüm sistemi aslında aktif olma ve acı çekme kavramları üzerine kuruludur. Pasif kelimesi Latince acı çekmek eyleminden gelir. Spinoza'ya göre aktif olmak bir eylemin tamamen insan doğasından kaynaklandığı ve aynı zamanda akla uygun olduğu anlamına gelir. Bir insan acı çekiyorsa pasiftir. Eylemi kendi doğasından kaynaklanmaz ve akla uygun değildir. Eylemi kendi tarafından değil, dışarıdan, başkaları tarafından belirlenir. Biraz Karl Marx'tan bahsedelim. Burada hem komünistlerin hem de reformistlerin anladığı anlamda sahte ve yanlış olan Karl Marx'tan değil, gerçek Karl Marx ve onun yazılarını kastediyorum. Marx'a göre insanın doğasını, özünü oluşturan şey özgür ve bilinçli aktivitedir. Onun bu kavramı Spinoza'dan çok da uzak olmayan bir kavramdır. Modern zamanlara, yani sanayi çağına kadar yüzyıllar boyunca hakim olan aktivite kavramı bu şekildeydi. Aktivite, eski geleneksel anlamda aktivite, faaliyet veya aktif olmaktır. Enteresan.
Zorlama elbette Yunanistan'daki kölelik gibi dışsal olabilir. Köle dışsal bir güç tarafından çalışmaya zorlanır ve faaliyeti, aktivitesi zorla çalıştırmadır. Şimdi modern işçiyi ele alalım. Bir zorlama vardır ama bu zorlama dolaylıdır. İşçinin satabileceği tek şey emeğidir ve bunu işverenin ona dayattığı şartlarda yapmaya zorlanır. Çalışmak ya da açlıktan ölmek sırtına dayayabileceği bir sermayesi olmadığından çalışmak istemiyorum diyemez. Doğru. İkinci zorlama biçimi içsel zorlamadır. Bu çok daha önemlidir ve çoğu insan bunun farkında değildir. En büyük içsel zorlamalardan biri olan korkuyu ele alalım. Korkuyu din tarihinde, örneğin Kalvinizm'de açık bir şekilde görebiliriz. İnsanlar kurtuluşun önceden belirlenip belirlenmediği konusunda sürekli korku içindeydiler. Kurtuluşun gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmesinin tek yolu başarılı olup olmadığını görmekti. Böylece reddedilme korkusu yüzünden çalışmak için olağanüstü bir dürtü geliştirdi. Çünkü çalışmak ve ekonomik başarı ona ihtiyacı olan güveni verebilirdi. Günümüzde biraz da görünenin ötesine bakıldığında insanların genellikle çok korktukları ve çok güvensiz oldukları fark edilir. Olası her şeyden korkuyorlar. Kendilerinden, yaşamın anlamsızlığından, rekabetten, resmi mercilerden, ebeveynlerinden, çocuklarından, yabancılardan ve nadiren de olsa eşlerinden. Korkudan kaçmanın en iyi yolu çalışmaktır. Yanlış bir meslek seçtiğini düşünen bir insan bundan endişe duyar. Peki sonra ne yapar? Yeni bir meslek seçimi gerektiğini düşünmek yerine yaptığı iş için daha çok çalışır. Böylece kendini ve şüphelerini unutur. Ya da yanlış bir evlilik yapmıştır. Kendisinin, eşinin veya her ikisinin de değişebileceğini düşünmek yerine bütün gün çalışarak içinde bulunduğu durumun yarattığı korkudan kaçmaya çalışır. İşte size deli gibi çalıştığı için eve yorgun gelen ve bütün akşam eşiyle iki kelime dahi etmeyen bir iş adamının resmini çizdim. Böyle davranarak evliliğindeki anlaşmazlıklarla uğraşmak zorunda kalmaz. Günümüzde çalışmak artık bir yadsınma şeyi olmuş arkadaşlar. Hoca çok güzel anlatıyor onu. Özgür olmayan aktivite yani meşguliyet sanayi öncesi dünyaya ters düşen toplumsal bir atmosfere karşı gelir. Orta çağda amaç kurtuluş ve insanın mükemmelleştirilmesiydi. Sanayi çağında ise amaç azami üretim ve azami tüketimdir. İnsan en yüksek ürünlere yani üretim ve azami ürünlere ekonomik ve teknolojik ilerlemeye olmaya değil sahip olmaya hizmet eden bir araç haline gelmiştir. Bu nedenle artık insanları aktif olmaya iten güdülerin ne olduğu değil sonuç önemlidir. Önemli olan tek şey faaliyetin kişisel ve toplumsal faydalarıdır. İşte biz buna karşı direniyoruz arkadaşlar. Önemli olan hala insan olduğunu, kendinde bir şey olduğunu savunuyorum. Hala. Mükemmel bir seçim demokrasi eleştirisi demişim arkadaşlar. Seçimlerde bir adaya oy vermek çok eğlencelidir. Oy verilen aday kazandığında heyecan duyulur. Bir aday üzerinde bahis oynandığını düşünelim. Elbette lafın gelişi. Paranın olmadığı bir bahisten bahsediyorum. Bu bir at yarışı gibidir. İki at incelenir, ağızlarına bakılır ve şöyle der. Evet, bu at kazanacak. Tüm bu söylediklerimin siyasi aktiviteyle hiçbir ilgisi yoktur. İşte tam bu içsel tembellik ve pasifite yüzünden demokrasi şüphesiz ki kötü bir konumdadır. İnsanların gerçekten ilgilenmedikleri, yani gerçekten aktif olarak katılmadıkları bir demokrasi gerçekten nasıl bir demokrasidir? İnsanların siyasete olan katılımlarının bir at yarışındaki veya Romalıların sirk gösterilerinde ve gladyatör dövüşlerindeki zavallı yurttaşlarınki gibi pasif olduğu bir demokrasi nasıl bir demokrasidir? Gerçekten öyle arkadaşlar. Rahmetli Muhsin diyorum, özür dilerim. Recep Yazıcıoğlu'ydu galiba bizim bir çok sevilen valimiz vardı ya, onun bir videosuna denk gelmiştim. İlber Ortaylı'ya atıfla diyordu ki yani apartman yönetimine katılmayan adam ülke yönetimine nasıl katılsın diyordu. Yani en alttan en yukarıya kadar her yönetim aşamasında elinden geldiğince katılım sağlayacaksın. Sorumluluk alacaksın. Sorumluluğunu hesabını vermekten çekinmeyeceksin. Ben yaptım oldu demeyeceksin. Etrafını ikna edeceksin. Bununla ilgili aktif, bak aktif buradaki gibi bir aktif çabayla katılacaksın. Yani gerçek demokrasi bu. Yoksa seçimden seçim hani bazen o lafı ben de kızıyorum. Seçim sadece demokrasi, sadece sandık mıdır? Yani normalde bakarsan sandık zorunlu şarttır. Asgari şarttır. Ama yeter şart değildir. Sandık olacak. Bugünkü geldiğimiz demokrasi standartlarında. Hani bugünkü geldiğimiz demokrasi standartlarında sandık asgari şarttır. Ama yeter şart değildir. Yeter şart nedir işte? Bireydir, toplumdur. Yani burada birçok videonun tamamında anlattığım gibi hani sorumluluk almaktan, hesap vermekten çekinen, büyük bir grubun parçası olarak kendini bir şey zanneden zayıf, zavallı insanlardan oluşan bir güruh değildir yani demokrasi. Gerçekten aldığı işin hesabını verebilen insandır. Ve bu en üstten vatandaşa kadar. Vatandaş da aynı şekilde. Bizde öyle değildir ama bizdekiler hemen sorumluluktan kaçar. Ben yapmadım o yaptı der. Ya da işte oy verir ki benim yerimi o düzeltsin der. Hiç kimse bir şey düzeltmeye şey yapmaz.
Herkes yolsuzluktan, hırsızlıktan, arsızlıktan şikayet eder ama öğrenci kopya çeker. Esnaf dolandırıcılık yapar. Kimse gerçekten hiç kimsenin görmediği bir yerde, gene Kant'ın sorusuydu galiba. Hani hiç kimsenin görmediği bir yerde gerçekten ahlaki davranabiliyor musun mesela? Asıl mesele bu. Yani kopya çekiyor mesela öğrenciler. Kendimden en azından vereyim. Çocuklara da nasihat olsun, öyle bitirelim. Kopya falan çekmeyin arkadaşlar. Kopya çekmek karakter zafiyetidir. Siz sadece anı kurtararak bir şeyleri yaptığınızı düşünebilirsiniz. Bana şey de diyebilirsiniz. Ne yapayım? Herkes öyle de diyebilirsiniz. Ama bizim mücadele ettiğimiz mevzu bu ya. Hani ben videolarda dediğim hep gerçekten bu dünyada İlk önce yapacağınız şey birey olmaktır arkadaşlar. Birey olmak da gerçekten sorumluluk sahibi olmaktır. Yanlışlar öyle oluyor deyip yapamamaktır. Yani elinden geldiğince kurtulmaktır. Yani millet çekiyor, sen çekme kopya. Millet para hırsına düşmüş, sen düşme. Millet birbirinin ayağını kaydırmak için her şeyi yapıyor, sen yapma. Gerçekten bir şey yap. Biliyorum çok sıkıntı çekeceksin. Herkes çekiyor. Hani bir şekilde ayakta dur. Ama bunu yaptığın oranda bu bir adım. Bu ilk adım. Ama günümüzde sen bu ilk adımı atmadan bir şeyleri asla düzeltemezsin. Gene kitabın bir yerinde dedim. Yani yöntem, yani süreç yönteme dahildir. Bağımsız bir şey değildir. Sen toplumu bugün yozlaştırdığını düşündüğün her şeye uy. Günü gelince ben düzelteceğim de öyle bir şey yok. Çünkü sen bu yolla gidersen gideceğin yer gene aynı yer. Nüans değişiyor, kişi değişiyor, gruplar değişiyor ama sorun değişmiyor. Neyse, bu da başka bir videonun konusu. Eğer başka bir şekilde bunu merak ederseniz de konuşuruz. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, beğendiğini düşündüğünüz insanlarla paylaşmanızı rica ediyorum, istirham ediyorum. Bu video için özellikle istiyorum hani yorum yapmanızı şu açıdan. Hani buraya kadar geldiyseniz, ki bayağı uzun oldu ve büyük ihtimal ben gene bunu bölmeden paylaşacağım. Hani buraya kadar gelen insanı gerçekten merak ediyorum. O yüzden buraya kadar kaç parçada geldiysen dinlene hani şu kadar da dinlendim falan. Muhakkak sonuna gelen arkadaşlar, şu an beni duyan arkadaşlar yorum yapsın. Rica ediyorum, istirham ediyorum. Herkese kolay gelsin.